Parapam, pam, 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 pam. Dırıtıtı. Dırıtıtı. Dın dın. Pam pam halio. Para para pa 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 pam. Halio. Peyton'un benim oyun çıktığında görürüz. Pay to win gibi şeyler oyunu bir hafta oynayalım söyleriz. Alo. Hafif biraz başım ağrıyor havanın bokluğundan dolayı. Blue hemen abone ol. Yiğit Öngören çok teşekkür bu arada abone olduğu için. Tarius 11 milyar yıl. Çok teşekkür ederim onun için. Evet, çok kötü geliyor ya Venus. Gerçi benim buradakiler çok iyi bu aralar. Hava bok gibi ya. Evet Tuğcan. Kendileri şey yapıyor. Joker şeyine girmek istiyor. Haberiniz genellikle kötüler giriyor. Blue çok düşük 17 milyar mevcut canımsın. En iyi abonemsin ama hoş geldin. Glory VO çok düşük bu arada 3. ay için canımsın. En iyi abone hava bok gibi. Hava çok kötü. Hava bok gibi abi. Felin Aksel çok düşük bu arada 2. ay için canımsın. En iyi abonemsin ama hoş geldin. Hava bok gibi olduğu için zaten başım ağrıyor. Çok sert hava değişince benim direkt başıma vuruyor abi. Yani net bir şekilde donk diye vuruyor. Lost Ark grind mı? Grind. MMO'ların hepsi grind abi. Gerçi değil, Final Fantasy değil. Yani kaç gibi açılır Lost Ark? 7'den 8'e doğru bir saatte açılır. 7-8 arası bir var. Geliyor. 7-8 arası şey yapıyoruz. Grind'i günlük belli zindanlar yapıp bitiriyorsun o kadar. Bu dediğin şey grind abi. Bu dediğin şey dümdüz grind. Dipsiz bu arada, geçmiş olsun yedim. Umarım kolay atlatırsın. Hapşuracağım. Hani günlük girmen gereken, evet, bir WoW değil kesinlikle, ama günlük girmen gereken ve yapman gereken bir şey varsa that's grind. Scarford çok teşekkür 19 milyar meşhur canımsın. En iyi abonemsin. Hamiz hoş geldin. Evet, bir de şöyle de bir şey var. Oyunda iyi olmak istiyorsan bunu sadece bir hesapla değil, bir karakterde değil 3 karakterde yapman gerekiyor. Alt klasların da olması lazım. Alt klaslarda da onu grindlaman gerekiyor. O kısmını kaçırıyorsunuz. Ama MMO'nun şeyi, olayı bu ya. Yani content'i keyifli olduğu sürece ben okeyim. Yani tamamen ve tamamen şeye bağlı ama. Ee,
Yok ben mage değilim. Ben mage oynamayı sevmem abi. Şu kalabalık yerde oynanabilir. Abi şöyle söyleyeyim. ABC serverında bu oyunda ABC serverında olmanızın çok bir önemi yok. PvP için falan da yok. Çünkü PvP dümdüz matchmaking üzerinden çalışıyor. Bazı yani guild gibi şey gibi server bazı şeyler var ama yani ABC serverında yani Guild War'lar için Guild War'ları aynı server üzerinden yapılmak zorunda. Ama onun dışında çok büyük bir şey yok. Hani server'ın önemi yok. Biz çok büyük ihtimalle yani en büyük hub olan server Kadan da deneyeceğiz ama deneyeceğiz kelimesini kullanıyorum. Çünkü serverlar sıçarsa başka server'a geçeriz. Yani çünkü olabildiğin en mega hub'da oynamak en mantıklısı, en keyiflisi olur. Clifford çok 51 milyar milyon için. Kalkarken Meryem'in çok 16. ay için arkını burada. Scarford çok 19. VST Muko 2. ay. Kertenkele Dilli Necmi çok teşekkür Ekoral'a abone ettiğince. Ekoral'a bir senendi. Yeni albiyacın hayırlı olsun yedim. Çok teşekkür abone için. Hangi paket? Bronz almanız yeterli ya. Bronz almanız yeterli abi. Tolga çok düşük 15 milyon bir canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Benim DC botu bozulmuş. Yo bozulmamış. Niye bozulmuş? Aa bot uyumuş. Hallederim. Hallederim ya. Dün de mi atmadı? Hallederim ya. Ay. Bronz ilkte 10 TL'ydi. Arkadaşlar platin 100 TL'ydi. Sonra salaklık yapıp herkes yurt dışına satmaya çalışınca Amazon fark etti. Yani sizin yapacağınız işi sikeyim deyip iptal etti. İptal etti değil de. Fiyatını arttırdı. Kertenkele dediğin çok teşekkür ederim abone hediye ettiğinden sonra tier 3 abone olduğun için. Çok teşekkürler 10. ay için bu arada. Çok teşekkürler. Why So Serious çok teşekkür 11. ay için bu arada. Ha olacak. Sifu çok güzel oyun ya. Sim'den mi oynayacağım? Başka bir yerde oynayabiliyorsun? Başka bir yerde oynayabiliyor musun? 150 TL biraz daha az, orasında adamlar haklı değil mi? Yo ben Amazon'a bok atmıyorum. Oyunu Türkiye'den alıp yurt dışına satan geri zekalarla laf atıyorum. Fiyatının oyun çıkmadan artmasının en büyük sebepleri onlar yani. Ücretsiz oyunun çok kayıp yaşanırım ben. Abi o konuda %100 emin değilim. Yani %100 bir şey söyleyemiyorum. Road bayağı iyi upgrade, hayırlı olsun. Bayağı iyi upgrade. Ya bronz bence kötü değil. 60 TL çok kötü bir fiyat değil. 3 gün erken oynuyorsunuz. Üzerine 1 aylık premium veriyor oyun.
Bence worth it, ama oyun hakkında böyle şeyiniz varsa, endişeniz varsa, sever miyim sevmez miyim gibi bir böyle bir yaklaşımınız falan varsa ee, şey yapmanızı tavsiye ederim. Bugün bekleyin. Bir bakın. Premium ne oluyor? Ya şey gibi bir şey var abi. Kristal'in Aura diye bir şey var. Bronz paket dahil her pakette bunu veriyorlar. Ee, Hafif bir premium, hani premium hesap olayı var, böyle biraz boostluyor seni. Pay to win'e en yakın şey o. Yani o premium hesabın ne kadar faydası var, ne kadar boostluyor seni bilmiyoruz. Yani da biliyoruz da bunun oyuna etkisi ben ne kadar bilmiyorum. Kendim bilmiyorum. Bakarız. O zaman pay to win var. Pay to win var demem daha, dediğim gibi. Yani bir görmek istiyorum. Yani çünkü çok ekstrem şeyler değil abi. Şöyle göstereyim. Lineer yüzde, yani A noktasından B noktasına gitme şeyi %50 daha ucuz. NPC'lerle Affinity'nin daily'leri artık. Life Energy Recovery %10. Bu biraz etkileyebilir. Bilmiyorsanız oyunda Life Energy diye bir şey var. Mesela ağaç kesmek, bir şey maden kazmak life enerji gerektiriyor. Life enerjiyi üretebiliyorsun ama durdukça. O yüzden bu life enerjiyi recoverlamak %10 daha fazlaysa biraz etkiliyor. Çok fazla şey yapmıyor ama biraz etkiliyor. Yani küçük şeyler var ama ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Dediğim gibi yani oyunu oynamak ve görmek lazım bunun için. Ferit 1000 lira bayılmış buna. Yanlış yapmış. Geç kalmış. 100 TL'ydi bu. Ah be abi. Kertenkele dinleyicime çok teşekkür bu arada Pegin'in abonesi için. Pegin'in 3 senedir abonesi için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür bu arada Kertenkele dinleyicime abonelik ettiğin için. Bir de ne diyecektim? Ha bir de oyunu oynarken tavsiyem, life skill'ler açıldığı zaman ağaç ve madeni almanızı tavsiye ederim. Ağaç kesme ve madenciliği alın. Oyunun başında herkes kendi evlerini falan geliştirmek isteyeceği için ağaç ve maden, özellikle wood, manyak gibi kullanılacak. O yüzden oyunun başında satarsanız bok gibi para elde edersiniz. Drop streamleri daha bugün değil. Drop streamleri var. Evet, benim de drop streamim olacak. 11'inden sonra, 11'i oyun tamamen free to play olduğu zaman 11'inde herhangi bir Lost Ark, herhangi bir değil, drop sistemine katılan herhangi bir yayıncıyı 5 saat izlerseniz, aynı yayıncı izlemek zorunda değilsiniz. Toplamda 5 saat izlemek zorundasınız diye biliyorum. Toplamda 5 saat izlediğiniz takdirde size bir adet pet düşüyor. O da tilki peti. 6 farklı renkten birisini seçiyorsunuz. Bugün farklı droplar var. Bugün de dropları var. Bende en yüksek paket var abi. Ben bu oyunu oynayacağımı bildiğim için. Abi ben bunun Kore versiyonunu oynadım. Bunu oynamayacak mıyım? Gittim en yüksek paketini aldım. Ama ilk çıktığı gün aldım. O yüzden 100 TL verdim. 120'ye mi ne aldım, öyle bir şeydi. 100 lira, 100 bir şeydi yani. 144'tü büyük ihtimalle. Ben dedim arkadaş ya, bu yayında dedim alın dedim. Götümü yırttım. Eğer oynama 1 gram planınız varsa bile oynayın dedim yani. Regil abim selamlar, üzüm. Gerçekten gözün için çok teşekkür bu arada abone ettiğin için, bir de abone gönderdiğin için. MM olarak New World'da kıyasla hangisinin gece daha parlak? Lost Ark'ın. Lost Ark'ın çünkü yani Lost Ark halihazırda zaten 6-7 senedir olan bir oyun abi. Lost Ark yeni bir oyun değil. Lost Ark sadece Avrupa'ya yeni gelen bir oyun. 6-7 değil de 5-6. Ya tutmuş bir oyun. Zaten hani hayvan gibi arkasında content olan bir oyun. Şu anda biz tier 3'e kadar çıkacağız.
Tier 4'ten bir iki ufak şey var ama yani bizim daha şeye gelmemize çok var. Kore'ye gelmemize çok var. Yani daha Kore içeriğine gelmemize baya var. Diğerden gelen dinleyicimi çok şey pardon Svengal abone ettin. Svengal 3. ay canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Tam açılma saati saat 8. Ama Amazon genellikle oyunlarını bir 30-35 dakika erkenden açmayı seviyor. Ozon TR çok düşük burada 16 milyon yaşın canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Neden farklı bölgelerde gelişimci Rusya Kore gibi. Ya genellikle MMO'ları Kore'de çok böyle küçük MMO var. Ondan sonra bu küçük MMO'lardan sonra Rusya'da Nexon alıyor galiba. Nexon alıyordu galiba. Nexon mu almıştı lan Rusya'da? Nexon aldı diye hatırlıyorum. Rusya'da. Yok Nexon değildi. Nexon değildi. Bunlar farklı. My.ru alıyor. My.ru alıyor. My.ru alıyor bunların yapım hakkını. Alıyorlar. Kendi versiyonlarını yapıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bir MMO'yu desteklemek zordur. Hani MMO'yu desteklemek için orada support ekibin olacak. Localization ekibin olacak. Yani sıfırdan yani Kore'de çalışan şey Avrupa'da çalışmayabilir. Ve çalışmıyor da. Hani Kore'den gelen birçok oyun Avrupa'da tutmuyor. Çünkü oyun yapımız aynı değil. Yani kafa yapımız aynı değil. Level 50 Rush ya. Yani ana hikaye çok sikimde değil arkadaşlar ya. Meh. Oyun 56 GB iniyor. Açılınca 70 GB falan oluyor. Bir de Türkiye'de en büyük problem şey oluyor. Türkiye demişim. MENA bölgesine özellikle hani Amerika değil MENA bölgesine açılan bir oyunsa pay to win oluyor. Yani Kore versiyonunda normal olan oyun bir anda şeye bir geliyor. MENA bölgesine bir geliyor. Pay to win oluyor. BDO bunun en büyük öneriklerinden birisi. BDO mesela Kore'de vardı. Avrupa'da vardı. Sonra MENA bölgesine açıldı. MENA bölgesinde ilk bir ay çok iyiydi. Üçüncü ayda pay to win Allah olmaya başladı. Sonra MENA o kadar fazla para kazandı ki EU'yu da MENA'ya devrettiler. EU da pay to win oldu. MENA Middle East. Bu bizim bura. Senin bölge. Asmongold back. Asmongold çok uzun zamandır back de Zekrav'da yayın yapıyor. Ana şeyde yayın yapmıyordu. Asmongold çatır çatır hayvan gibi uzun zamandır yayın yapıyordu abi. Ben Class'ta fikir değiştirdim ya. Yani baktım abi her Allah'ın kulu şey oynuyor çünkü yani. Her Allah'ın kulu yani şöyle söyleyeyim Assassin'den geçilmeyecek. Yolda yürürken Assassin'e denk geleceksin. Çok Assassin var yani yok. Çekilecek bir şey değil. Assassin olmayacağım. Striker olmayı düşünüyorum. Martial Artist'ta Striker olmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki yok mu alakasız Gunslinger. Var. Gunslinger olacağım. Bak Gunslinger'a. Harekete bak. Ya şöyle söyleyeyim. Oyunu solo oynayacaksanız ve bu tür şey niyetiniz varsa benim tavsiyem Bard olmanız. Bard veya Paladin olun. Yani kesinlikle ve kesinlikle tavsiyem Bard veya Pala olun. Solo oynayacaksanız çünkü özellikle matchmaking'de çok problem yaşayacaksınız. Raid'lerde, cartlarda, curtlarda. Yani leveling'de biraz kanser olabilirsiniz. İlk 50 level biraz kanser edebilir ama endgame content'inde sizi var ya arayacaklar. Sizi manyak gibi arayacaklar abi. Assassin falan çöp.
Yani tek başına oynayacaksanız ve hani böyle insanlar sizi kovalasın istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Paladin veya Bard oynayın. Power Pass veren ilk karakteri Bard veya Paladin alsana. Gerçi o da var. Power Pass var. Aynen. 2 tane Power Pass veriyorlar. Onu da Power Pass'i de bilmiyorsanız oyunu bir kere bitirdiğinizde size direkt bir 50 level boost veriyor. Herhangi bir karakteri direkt 50 level yapabiliyorsunuz. O 50 level'ı harcadıktan sonra bir tane daha 50 level Power Pass geliyor. O da in-game mailinize geliyor. Öyle güzel bir şey var. 2 tane var. Power Pass galiba herkese diyebiliyorum ya. Yani şeye göre değil. Eee, para verenlere gibi bir şey üzerine değil. Yani direkt herkese diye hatırlıyorum. İzleyelim mage'ler bakalım neler yapıyormuş. Ben mage sevmiyorum ya. What's up everyone, my name is Nagura and today I'm gonna give you a rundown of the mage class and its advanced classes for Lost Ark. If you're not sure which class to start off with or you Ne already know you yaparsanız want to çok play dışı böyle 20. ay mage için but you're canımsın. En iyi unsure of the abonem sana advanced hoş geldin. classes, then this video is for you. The team over at Amazon Games have sponsored me to create this video, so big shout out to them. Hype ulan çok iyi 27. ay için. Tasoking 7. ay. Scream çok çok abone olduğu için. Vesili Tavuk 7. ay. Kastorov Bre çok teşekkür ederim abone olduğu için 2. ay. Duval 11. ay. The Sorceress is a very powerful offensive mage that controls the elements. And bards use magic to heal and buff their allies. Bard çok güzel Let's take a ya. closer look at Sorceress first. Mage support var The mı? Sorceress is an Bard. elemental spellcaster, using fire to unleash high area of effect damage and damage over time. Ice for Bilmiyorum, ben bu arada mage hiç beğenmedim. Ben mage sevmiyorum. Herhangi bir MMO'da mage oynayamıyorum. Rahatsız By ediyor using beni. spells and abilities, you fill up your identity gauge. İlahi also known Hakan as Bey çok teşekkür bu arada. Hakan Bey çok 2. ay için You can canımsın. choose to En iyi use abonem your sana hoş serious geldin. magic to buff your own damage or use it for mobility. Let's talk about the buff first. İmpias en Once you doğrusu. Bekle al. accumulate 30% of your bar, you can use Arcane Rupture to increase your damage by 10% and reduce your casting time by F'te Red Mage 50%. değil miydim? If you Evet. fill up the bar Red to Mage full, büyü yapmıyor Arcane Rupture neredeyse. turns into Arcane Torrent, increasing your damage by 20%, decreasing your casting speed by 50%, and additionally reducing your active cooldown timers. If you use either of the abilities, it will drain your gauge periodically while the Çok buff güzel is gözüküyor active, animasyonlar bu arada. until it's fully drained. Your mobility ability is called Blink and teleports you forward, additionally making you immune to stun, freeze, and similar effects. Blink costs 30% of your mysterious magic and can be used while Arcane Rupture or Arcane Torrent is active, but will reduce the duration of the buffs, of course. Now let's talk 20% about de some of Sorcerer's maşallahıymış ha. abilities, starting Blink. with some of her fire spells. Blaze creates a rectangular flame forward, dealing fire damage on impact and additional fire damage over time. Damn, Inferno creates a overtime pillar of güzelmiş. flame at the cursor location, dealing fire damage and knocking enemies into the air. Some of her frost spells are Frost Calls, causes a cold snap at the cursor location and does water damage. Batu DRN çok 29 milyar And için Seraphic canımsın. Hail En iyi creates a abonem heat sana wave, hoş geldin. dealing water damage to enemies hit. And lastly, some of Sorcerer's lightning spells. Oğlum Mage'in her zaman blinki vardır. Bir oyunda bir Mage'in blinki yoksa o oyun iyi bir oyun değildir. And Punishing Strike creates a Blink giant olmak thunderstroke at the zorunda. cursor location. Sorceress has one awakening ability focusing on fire damage and another one focusing on lightning. Apocalypse Call drops random meteor fragments within 18 meters for 8 seconds. And Inviscous Might creates a giant Hakov lightning çok teşekkür storm ederim around 1. ay your için character. canımsın. En iyi abonem If you sana like hoş to cast geldin. your playstyle, dealing devastating damage from afar, Bu site while değil ya, fighting kendi kanalı. enemies with Lost your Ark'ın. elemental spells and mobility, Lance'da then Master neden Sorceress yok is ev the best sürümünde? choice for you. Güncelleyecekler. But enough about Yavaş yavaş all the gelecek. death and destruction of the Sorceress. Let's talk about the lovely bard and her supportive power. Bir şey soracağım. Kaç karakter limiti vardı? Oyunda yani hiç para vermezsen. Bir karakter limiti vardı. Kaçtı? 3 müydü? Hiç para vermezsen. 6 mıydı? Para vererek arttırabiliyorsun. Kaça kadar artıyordu? 10 muydu? ...12 mi? 18 değil ya. 12 diye biliyorum.
Altı karakter nasıl kasacaksın? Abi bu oyunda multiple karakter kasmak biraz mecburi gibi bir şey ya. Öyle bir problem var bu oyunun. Hours. Do you want to provide buffs and heals to your allies and be loved by everyone? Then Bard is the pick for you. Bards use their lion harp as a weapon and play powerful tunes to heal and buff their allies. But they don't exclusively just support others. They also have Neden offensive kasmak abilities. lazım? Ya account level diye bir şey var. Account level sisteminden dolayı günlük kasabileceğin dungeon limiti var. Hani bir günde yapabileceğin dungeon limiti var. Bu limiti ama karakter başına. Karakter başına olduğu için 6 farklı karakter alıp 6 farklı karakterle paso dungeon girip account level'ını falan arttırabiliyorsun. Bir de bonuslar falan var yani. Maksimumu zorlamak istiyorsan, hani performansı zorlamak istiyorsan yapmak zorundasın. Themselves. Bard plays her harp and sends a powerful chord towards her enemies, serving as an auto attack with a really high range. By using your auto attack or other abilities, you will fill up your identity gauge, also known as bubbles. Bard has a total of 3 bubbles to fill, and if you have at least 1 full bar, you can use up your bubbles to cast either Serenade of Courage or Serenade of Salvation. Ben Serenade yaptım. Once you use either of those abilities, it will consume all of your bubbles and the Serenade will be stronger depending on how Bard many bars güzel you used ya. up. Serenade Bard of bayağı Courage iyi. buffs all of your party members' damage by 5, 10, or even 15%, depending on the number of bubbles spent. And Serenade of Salvation restores all party members' HP with a powerful healing over time effect. Healing more Bard depending on how yani many bubbles you accumulated. raid'de Some of her ölmeme offensive abilities challenge. are Soundwave. Summons a beautiful melody, damaging and pushing foes away in Bütün takımı yani. Sadece kendisine de değil. Damaging enemies in a line. You can even change the ray's direction mid-cast. And Sonic Vibration lifts foes into the air and then slams them back onto the ground to inflict damage. Some of Bard's supporting abilities are Heavenly Tune buffs party members' attack speed and MP recovery speed. And Guardian Tune reduces the damage taking by Skill barını 20% kapatıyordu. for all party members in a 24-meter radius. Bard has one awakening ability focused Bard'ı on damage level'lamak and zor one ama. defensive awakening ability. Oratorio summons angels to sing with her, inflicting holy damage to all enemies in a circular area around Bard, Bak, reducing bak. their crit resistance against all attacks from party members for 6 Grup seconds. olduğunda tabii And grup Symphonia yani grup lets Bard varsa fly hepsi çok into hızlı the air kasılır to play an arkadaşlar. ensemble with angels. Granting Hani team 2 kişi members a oynayacaksanız, powerful 2'den shield. fazla kişi It also damages oynayacaksanız both and reduces their attack power, istediğiniz karakteri speed, açın. and movement speed for 10 seconds. Additionally, you also Hiçbir gain sıkıntısı one yok. bubble, so you can cast a powerful combo of Symphonia and Serenade of Salvation. Ama solo oynayacaksanız bizim Discord'da ben bayağı oda açtım. Daha da fazla açarız. Discord'a gelin, beraber birlikte oynayın. Çok daha hızlı yani yardırırsınız. Shielding and healing allies in quick succession to counteract heavy Arttırırız daha fazla odaya damage. ihtiyaç varsa. Bard is one of only 2 advanced classes in Lost Ark with supporting abilities. Çok teşekkür ederim Untaken'ı da abone ettiğin için. Mr. Untaken çok teşekkür 6. ay için. Paku 11. ay. Batu DLN 29. ay. Necmi bugün çok teşekkürler bu kadar abonelik ettiğin için. Hopefully I helped you get an overview of this class to make your choice. Main quest'ler grupla yapıldığında daha yavaş yapılıyor. Solo daha hızlı kasabiliyorsun. Öyle bir şey var. Evet. Solo leveling daha hızlı. I've got some more Lost Ark content for you today. Specifically, we'll be taking a closer look at the Warriors. This is sponsored by Amazon. They asked me to give you guys an overview of the 3 warrior classes to try to help you figure out which one of these might be right for you. So let's get right into it. With the Western launch of Lost Ark, the warrior archetype will have 3 subclasses for you to choose from: the Berserker, the Paladin, and the Gunlancer. Now each of these are primarily melee Görüntü haber focused, as mobilyalarını you might anlamaya değil assume. sanki. There are a few Oğlum ranged alakası abilities, yok. but Bayağı for the işte most part, toptan you are going to izometrik be game. out on the front lines, dishing out Diablo. damage and helping your team. The great news is that each warrior subclass excels in multiple roles in the game. For both PvE and PvP, any of these are going to be a pretty strong choice. Whatever you're planning to focus on, İzometrik you her şey really değildir can't arkadaşlar. go Mobil oyun wrong değildir. playing one of the warriors. Starting us off is NBA the çok Berserker. 13. This yaşın is canımsın. the first En iyi class abonem I sana hoş was geldin. initially drawn to. He carries a massive sword and he swings it Bu really Volchos hard. galiba. Now, the Berserker is a top tier burst damage class. You're really Buga mainly buga. focused on lining up your abilities to try to dish out a ton of damage in a small window. Now,
Now, while strong alone, berserkers especially Sıfır excel zevkleri bu with bakış just the açısı. tiniest bit of support Senin için, to help benim için de bu offset çok some daha of their zevkli. weaknesses, and at that point you become a Yani ben damage bayılıyorum. dealing machine. For the İzometrik berserker oyun class identity, you MMO have için a en iyi fury şeylerden meter that birisi. will fill up when you attack, and once it is full, you can Tulax hit çok Z da to şık, enter 16 milyar burst benim için mode. canımsın. Once in burst En iyi haber mode, çaktırma you just çaktırma. become a crazy god. You attack 20% faster, Tankın aim, DPS'i have a en yüksek 30% sıralarda increased olması. crit rate. On top of Olur. that, you can hit Yani Z Final a Fantasy'de second de bu time to böyle. activate Bloody Rush. This is a skill that Yani çünkü slashes for artık yeni massive damage MMO'larda and tank stabs sadece forward, dealing orada more durup bir damage tuşa and knocking basmıyor. enemies Agro back. tuşuna When you first start basmıyor. playing this Tankın artık class, iş yapmasını things bekliyorlar. are on the slower side O for the yüzden de hayvan gibi berserker. damage That's vuruyor. definitely the case. They've got some fairly long cooldowns, and sometimes you might be left waiting on abilities. As things Baduan progress, çok 44 things milyar için really canımsın. En iyi abonem speed sana up hoş for the geldin. class, and it becomes much more fluid. On the PvE side, you are one of the strongest burst damage classes. For that reason, you're Bilmiyorum, great for chunking health tank bars. Also, yok you've ki got demeyelim. Var debuffs gibi on yani. Şimdi enemies as Paladin well biraz as buffs tank for your gibi. allies that just across the board Yani will help Paladin'in boost your skill party setine damage. bakarsan Having a teknik berserker olarak in your tank group is just gonna mean aslında. you're dealing a lot more damage to the boss. In terms of PvP, they are also very strong, really in that team setting Hani though. çünkü If you have a group Paladin'in that can help peel bütün and set up engagements, takım you're arkadaşlarının really able to damage'lerini wipe up çekip players pretty quickly. But they do kalkanla need a little bit yansıtması, of support. kalkanın But with that, they HP'ye really gelen become damage'ı a kalkanla powerhouse. yansıtması So, you know, filan if you biraz like hitting things hard, I think tank the berserker across the board is a pretty good vibe'ı choice. veriyor. Next up, we've got Support the tank ama Paladin, tank. wielders of the light and a one-handed sword. Paladins are kind of this offensive healer. They deal okay damage. It's not quite on par with the Paladin pure değil ki. DPS classes, Paladin de onu but they can yapıyor. definitely help out, and they are the best Galansı damage değil miydi? dealing Tank değil miydi lan o? supports. Actually, that's their main tankmışım. role though, as a buff and support class. In Paladin fact, değil the miydi o? Paladin is Bakalım. one of only two Hatırlamıyorum. supports that are playable in the Ben game. şey So while varil you're kısımlarını hiç dealing oynamam damage, oyunlarda. you're primarily there to Belki yanlış aid your hatırlıyorumdur. allies with Kore'de shields oynadım as kaç well sene as a önce. passive heal. Unutmuş As a olabilirim. Paladin, the class identity is this piety meter. It will fill up when in combat and dealing damage, and once it's full, you've got two different abilities you can choose from. There is Sacred Executioner, which increases the attack range of basic attacks and punish skills by 30%. Saat while also 8'de increasing resmi the açılışı damage saat of those 8'de. attacks and abilities. Or you can choose to activate Holy Aura, ama which creates this 12 meter aura around yani your şey character, konusunda increasing all party member damage by 10%. So çok basically fazla your bir şey choice is söylemediler. a stronger buff for yourself or a buff across the board for your teammates, and that's really what you're like. Ya genellikle şöyle söyleyeyim. Amazon'un oyunları saat 8'de açılacağız diyorsa 7.30'da açılıyor. Bir tık erken açılıyor. But certainly come endgame, expect to be a support. That is the role of a paladin. You are there to help out your team, helping them survive and do more damage. In PvE, paladins are highly sought after because again, they are one of only two supports in the game. So any party is going to want either you or a bard in their group. Ver ya, pretty much Yugan. for all of the Yo content. geldi sadece biraz You're not going to uga be a buga strong olmuş. damage dealer here though. I have to reiterate that. The class just does not scale well Oyun compared to oyun özünde free to play arkadaşlar. Oyun bayağı bildiğin oynaması bedava. Ama 11'inde oynaması bedava. Eğer bugün başlamak istiyorsanız en düşük bronz paket almanız lazım. O da 60 TL galiba. Your DPS classes, your strength is your supporting Paketi alıp skills, your indiremiyorsun. shields, and your healing. However, in terms of PvP, with the way scaling works in Lost Ark, the Paladin is actually a real damage threat on top of all of their powerful support skills. So in Bu arada addition to evet, your PvP bilmiyorsanız PvP'de herkes eşit. Şey olarak, gear olarak. shields and your healing, you've got some strong peeling. Necmi'ye çok teşekkür bu arada Kurtal'da abone ettiğin. Kurtal çok sevdiğince ay için. Mebulus 13. ay. Hipli 34. ay. Çok teşekkür abone olduğun için. And last but Necmi, not least, çok we've teşekkür got the bugün. Gun Lancer. Now, at first glance, this looks like a tank, and it is the tankiest class in the game. The truth is, though, it's just a super durable damage dealer. It keeps up with every other damage Bronz aldıktan class, sonra diğer while paketleri also alabiliyor being muyuz? tanky Bilmem, and alırsın büyük supporting ihtimalle. team. I think the best way to think of it is, instead of like a glass cannon, Herkes you eşit are olduğunda a ne belirleyecek farkı? İyi oyuncu olman. İyi oynaman. Git good. rock.
you deal boatloads of damage while Damn, just that's standing hard. still rather than like hopping around evading damage. No, you just sit there, you take the G- damage. and you deal GVG it back in PvP return. değil ama This o. has actually become one of my Literal ismi favorite GVG. classes since playing it, and it looks like a strong contender for my Guild main vs pick. One Guild'da unique mechanic for the dümdüz Gun Guild'lar Lancer is that kapışıyor. instead of a PvP üzerine forward diyorum dodge ben. or dash, Matchmaking which all of the PvP. other classes have, Gun Lancers have this short range backstep. It's also the evade with the shortest cooldown, so you can dodge damage more frequently than other classes. For the class identity, Gun Lancers have this shield meter. It will fill up passively as well as every time you attack an enemy. And then at any Bugün point, no gireceğim. matter how Drop bugün full the bende yok meter diye biliyorum. is, you can activate one of two skills. There is Eskarte, defensive stance. Escrate This surrounds you düzelttim. with a Çok teşekkür shield 16. that yaşın absorbs canımsın. incoming En iyi attacks, abonem sana hoş depleting geldin. your shield Bütün meter paketleri instead birer of defa your health. alabiliyorsun. The Ha drawback iyiymiş. is you move 50% slower. On the plus side, it completely ignores enemy attacks, mechanics, gives you push Bak immunity, nasıl so you can tanklıyor, just nasıl sit tanklıyor. Bak there çekiyor and not çekiyor çekiyor. flinch. You can ignore Bak mechanics çekiyor with çek this çek skill. çek çek It's çek crazy. çek çek Your other çek. skill is the Battlefield Shield. This will consume all of your available shield meter at the time. It lets you move instantly to any location and then smash down damaging enemies while also giving you a shield proportional to the consumed shield meter, Check as well out, as check. granting push immunity to your team and redirecting any damage they take to you for 5 seconds. For all of these reasons and Bu more, çok iyi Gun yani. Lancers are highly Evet, valued. Gun Lancer'mış dediğim. Yani Gun Lancer bu oyundaki en, ya ben Raid'de olmasını istediğim tek karakter olabilir. Petrov her yayıncıda var. Petrov 11'inde açılacak. Bu Gun Lancer abi. Abi herifin skill'lerini gösteriyorum. İyi olduğunu düşündüğüm. Shield meter instead of your health. The only drawback is you move Armor'u var bir kere. Yani bu bubble var. Bu bubble bayağı bildiğin çekiyor. Her bütün damage'ı. Sadece %50 daha yavaş yürüyorsun. Ama yürümene gerek yok çünkü sabit durabiliyorsun. plus side, it completely ignores enemy attacks, Hani mechanics, gives you push immunity, so you can just sit there. duruyorsun and not sadece. flinch. You can ignore mechanics with this skill. It's crazy. Your other skill is the Battlefield Shield. This will consume all of your available shield meter at the time. It lets you move instantly to any location and then bir yere smash down ışınlanıyorsun, damaging adamlara enemies, vuruyorsun. while also giving you a shield proportional to the Şu an indirebiliyorsun consumed oyunu satın shield meter, aldıysanız. as well as granting push immunity Bu to çok iyi. your Bir de team. bak takıma push immunity veriyorsunuz. Push immunity de bu oyunda etkili bir şey bu arada raidlerde. Raidlerdeki bosslar paso sizi itiyor. Hani paso sizi böyle bir geriye atma animasyonu var size. Hani bir stumble efektim var. Paso bir geriye atılıyorsun abi. Bu geriye atılma animasyonunu engelliyor bu herifin bu skill'i. Ve takımının yediği damage'i sana aktarıyor. And redirecting any damage they take to you Sen de for 5 tanklıyorsun. seconds. For all of these reasons and more, Gun Lancers are highly valued in Müthiş bir karakter yani. They can just make fights so much Oyun başına sol easier. takımın They can kanatı 2-3 distract the görüş mü? boss, Solo they daha deal hızlı strong kasıyor diye consistent hatırlıyorum. En damage, son. and they keep Değişmiş the boss olabilir ama. faced away from the other DPS, Bir karakter which eli yaptıktan sonra bir karakteri direkt eli yapabiliyor muyuz? İki karakter eli yapabiliyorsun direkt. Bir tane 50 level yaptığın zaman bir tane Power Pass diye bir şey veriyor. Onunla ekstra bir karakteri 50 level yapabiliyorsun. Ondan sonra onu 50 level yaptığında oyun sana bir tane daha Power Pass veriyor. Mailden geliyor ama o. in turn makes their jobs of dealing damage easier. Gun Lancers offer the group shields, they offer a cleanse and damage. Oyunda ölmeme diye bir şey o ücretsiz, onun farkındayım. İnsanlar öğrensin istiyorum. İlk raid'e girdiklerinde bir ağzına böyle bir o skill check'i karıştırsınlar. Yere böyle diye bir yapışsınlar. Onu göreyim istiyorum. Çünkü bu oyunun en sevdiğim özelliklerinden birisi Final Fantasy gibi bir skill check sistemi var. İstediğin gear'a falan sahip ol. O skill check'i yapamazsan karakter diyor ki seni ben bir sikeyim aklın başına gelsin. Oyuna dikkat et. Diyor. Yerin dibine gömüyor abi seni. Redirect abilities, all of this will help offset mistakes. They've got that taunt skill that can even skip some mechanics. They can ignore Çok doğru mechanics söylüyor. themselves thanks to defensive stance. Teorius çok teşekkür, bu arada 52 milyar milyon için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Yani bossların birçoğu skill check bu arada. Hani gear check de tabii ki de var. Raidlerde ama gear check'ten daha çok skill check. In general, you are there to make the other team's Ele olmak life ne kadar a lot süren more alır, difficult hiç so that hatırlamıyorum. your DPS can take them out. Currently, the Gun Lancer is my favorite class, and yeah, this is probably what I'm going to play at launch. So there you go. That is an overview of the three warrior classes available for the Western release of Lost Ark. Patern As I said ezbere at the dayalı top, da şöyle bir şey var. Aynı paterni aynı şekilde yapmıyor. Yani aynı hata 3 kere arka arkaya yapmıyor. Atakları randomize ediyor.
Arslan Can çok teşekkür bu arada 3. ay için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. WoW Heroic'ten daha zor olamaz değil mi? WoW Heroic ya WoW Heroic'ten daha zor olanlar da var. Onun da sebebi WoW Heroic'in biraz da zor olmasının sebebi tamamen hani WoW Heroic veya Mythic. WoW Heroic'ten çok daha fazla var zor olanlar var. Mythic'ten zor olan çok ender. WoW Mythic'in zor olmasının tamamen sebebi insan dışı tepki vermeni beklemek. Bir What's up noktada. guys, my name is Alex and welcome to the world of Lost Ark. Arcadia awaits, a world full of mysteries, monsters, Onun da en büyük dungeons, sebebi demons, zaten and so aslında much şeyi kullandıklarını biliyorlar. Herkesin DBM kullandığını biliyor. DBM'ye göre dizayn ediyorlar. more. But in order to embark on your adventure, first you must make a character and choose a class, and therein lies the reason behind this video. Today we're taking a look at one of the 5 main classes in Lost Ark, the Martial Artist, as well as the associated advanced classes to help you make up your mind for when you dive Bunlar in. I want to give a quick Türkiye shout out to arkadaşlar. Amazon for very kindly sponsoring this video. Don't forget, if you want to find out more about Lost Ark, you can click the link in the description box down Bıktım below. ulan şeyleri. Now, Lost Ark has 5 main classes for you to choose from. The Warrior, Martial Artist, Gunner, Mage, and Assassin. And each of those classes is then broken into an array of advanced classes, or subclasses to use another commonly known term. In total, between the 5 classes, there are 15 advanced classes, giving you plenty of ways to play the game based on your preferred playstyle. But in this video, we're going to be focusing solely on the Martial Artist. Zaten bir başka türlü nasıl zor Martial olabilir artists ki? are quick-footed fighters Ya that bir excel gear at check rushing down var. their enemy with combined attacks at lightning speeds. Ya As masters of şöyle Final Fantasy'yi oynayınca anlıyorsun. Bir raid'in zor olması için insanüstü reaksiyon time'ına gerek yok. Tamamen şey olması yeterli. Mesela takım Ultimate T diye bir tane şey var. Final Fantasy çok zor bir raid var. Ultimate T'nin zor olmasının en büyük sebebi takım olarak yapman. Takım olarak çok iyi olman gerekiyor. Tek başına istediğin kadar iyi ol. Herkes tek başına çok iyi olsun. Takım olarak koordinasyon bok gibiyse direkt sıçıyorsun ve o kadar hızlı sıçıyorsun ki. hand-to-hand combat, they pride themselves on their quick reflexes and powerful fighting techniques. If DPS is the role that you typically gravitate towards in MMOs, Bak, bak, and you bak, like beating up the kuduruyor. enemy's face, then the Martial Artist might be one for you to check out. Martial Artist çok Dive güzel in, gözüküyor dish out ya. fast, high damage combos with incredible flair and style, and take down your opponents with the sheer might of your GeForce bare Now'a hands. gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Martial artists Bakacağız. can kick too, and even fire giant energy beams, but more on that later. The Martial Artist then splits into currently one of 4 different advanced classes: the Striker, War Dancer, Scrapper, and Soulfist. Starting off with the Striker, this Arkadaşlar oyun pay to skip mi, pay to win mi yoksa free to play'in tamamen free to play mi bilmiyoruz. Hiç bilgimiz yok. Çünkü Avrupa versiyonu daha oynamadık. Yani şu yüzden oynamadık diyorum. Avrupa versiyonunun tamamen gerçekçi story'unu hiçbir zaman görmedik. Çıksın, 3 gün bakalım, ondan sonra göreceğiz. Ondan sonra yorum yaparız. 3 günde zaten hissini almaya başlarız. Yani onun vibe'ı gelir. Wind, equipped with a variety of physical attacks and fast movement, Evet, they excel evet, at aerial Founder'lar. combos, hitting and juggling enemies Kore'de for pay to win fantastic değil. crowd control, and then take advantage Rusya'da of pay to win. powerful elemental skills to turn the tide in battle. At the core of the Striker is the esoteric meter, your identity gauge. Your gauge fills when you perform attacks, and upon filling the various nodes, you're then granted access to an array of powerful esoteric abilities, or ultimate abilities if you like. Different abilities have different costs, and later on it is Oyun possible tamamen to free to extend play your esoteric oynayabiliyorsun meter ama to have 11'ine 4 nodes, başlıyorsun. but for now let's keep things simple. Attack to fill the meter, Soru çıktı bu arada, and linki var. use these Atsana nodes to linkini, do bakayım. big damage. With that in mind, the Striker has a somewhat burst-focused playstyle. Your regular attacks are quick, deal decent damage, and can combo enemies nicely, but really, you're playing around your big damage moves and cooldowns. Of course, one of the great things about Lost Ark are just how amazing some of your moves look. Naturally, you may gravitate towards certain moves end game for high damage combos, but to call out a few Çok cool cool looking gözüküyor moves, ya. you have Tiger Emerges, where you advance forward, inflict fire damage, then perform an upward attack which sees a flaming tiger appear at the ground. Storm Dragon Awakening is the Street Fighter special. Tiger knee your enemies in the jaw, you jump, spin your body, then kick to inflict devastating damage on your foes. You can then press the key again to follow up with a downward Ben strike. Striker çok And the olmak moon istedim flash de kick is a great way to Gunslinger tackle açacağım multiple ya. enemies. You dash forward in this swift motion, following that with a flurry of kicks that pummel the enemy into the dust. In addition to your vast array of skills, you also have Direkt millet two böyle mi awakening bulmuş abilities to Zotra'ya? choose from. Dem iyiymiş. First of which is Explosive Heat Awakening, which will see you advance forward and then dish out 4 explosive strikes, creating this huge, devastating, flaming impact. Meanwhile, your other option is True Heavenly Awakening, which sees you gather powerful energy in your legs whilst performing this majestic sweeping motion, only to follow up with 2 devastatingly powerful kicks.
Moving on from there, Çok iyi next up we ya. have the War Dancer. Gördüm This zaten. advanced Aldım class bile is a linkini. linear master Teşekkürler. of martial arts. They are also capable of augmenting their lightning quick fighting styles with elemental power. They have the ability to store up elemental energy and then unleash it in these devastating attacks and gravity-defying maneuvers. The core of the War Dancer is actually very similar to that of the Striker. The War Dancer too has an esoteric meter, which fills when you perform attacks, and those gauges can then be used to perform esoteric attacks. So again, the War Dancer has a burst-focused playstyle revolving around building meter and pulling off big damage moves. Dur oyunun However, asıl it is worth içeriklerini noting- görelim. Şu trailer güzelmiş. Ben kasti izlemedim, yayında izleriz ya. Volch sattı bana bunu. Bu bayağı iyiymiş. Çok iyi bir trailermış. Hello, adventurers. Hello. My name is Kum Kan Sun. I'm the director of Lost Ark. Korean names are hard to pronounce, aren't they? So just call me Gold River. With the help of a wonderful voice actor who will continue for me in English and this trailer, I'll show you some cool ways to enjoy Lost Ark, which is launching very soon. Say hello to our adventurers. Hello. Nice to meet you, adventurers. Now, let us begin. First, let's take a look at the world of Lost Ark. Mount var oyunda, evet. It all started with one. Uzun vadede Türkçe dil desteği gelir bu arada. From the age when our world Ama bayağı uzun vadede gelir. Çünkü oyun büyük. was created. To the time when the moon turned red and the demons of Petrania broke the mandates. Everyone craved the one and only light of creation. The Ark. Oyun Amazon'un değil. Oyun Smilegate yapıyor. Amazon sadece The publishing'ini yapıyor. hour of prophecy has come. Order and chaos have begun to encroach upon each other. In places of history, Bugün çıkış. established Paralı under the Founder glorious Pack'lerden sun, birisini aldıysanız çıkış bugün. and in places that were kept under the silent darkness. A new dawn is coming. The stars align to guide you to find the Ark. Anladın? The İsmini light söyledi. Lost. which never Anladın? goes Bak out. arka arıyorlar. Ark'ta Lost. He? He? Ya. Dev. In this world called Arcasia, you will face many enemies, including the powerful demon legion of Kazaros. But there's no need to worry. I will introduce you to the cool heroes that will fight against them. Classes in Lost Ark have their own unique characteristics and combat mechanics. You can progress with unique skills and your own Oy, style. bu ne kadar güzel. Ulan benim bir tane There is a class that martial changes artist combat açmam stances lazım ya. to Mecburi deal with yani. various combat İnanılmaz iyi situations. gözüküyor. Some classes can burst their specialty to transform and become more powerful. There is a class that goes berserk. There is a class that uses huge mechanical launchers and other hardened weapons to crush enemies. Not only are there Madem classes Metin'e that para deal verip aldık damage, zamanında. there Ekstra are also işçilik aldım. classes that support and heal their Metin allies. 3, let's go. 4 oğlum bu. Yani 3'ü kaçırmışsın. There's a sense of safety with a class on the front line protecting allies. Ulan Gunlancer cidden. Chad oğlu Chad ya. You
can effectively evolve the unique skills of each class in various ways to fit different combat situations using the tripod skill tree system. Styles of skills can be changed based on the situation, and even the controls can be changed. You can find the most optimal combinations of skills by customizing. Each class has 2 awakening skills. The ultimate skills. With these awakening skills, you can turn a battle's direction quickly. Al top. Boom. Aha, content. Once you've chosen your class, it's time to experience their progression through a set of challenges. In the Chaos Dungeon, which is one of the fundamentals of this game, you will battle waves of monsters to help you create your own fighting style. Feel free to brag about your magnificent skills against hordes of enemies. Once you've familiarized yourself with battles, try raids where you'll face off against lethal guardians. Their variety is Raidler an çok zevkli bu imposing oyunda. threat. You will be able to greatly enhance your combat skills by facing these mighty guardians. Now that you've experienced battling powerful guardians, it's time for Abyssal Dungeons and Abyssal Raids, where working with allies becomes more crucial. Here, enemies will try to confuse and trick you with their gimmicks. Sometimes you'll need to rely on your skills, and sometimes you'll need to rely on your allies' support. Once you defeat them, you will be ready for the biggest battle in Lost Ark, the Legion Raid. There, you will face the 6 most powerful Legion leaders: Valten, Vikas, Kakul Seyden, Belshazzar, Akan. Hakan mı? And Ulan Aemon. Allah kahretsin. Facing Heriften them will be kurtulamıyorum. very interesting, No. but also extremely challenging. If you're powerful enough, they await you in the Legion Raid. Hakan git artık. Of course, there's more to Lost Ark than vertical progression or Bebeğiz simply ya. leveling up. This enormous Gimme. world has much to offer. Somewhere, there is a Chaos Gate that only opens once a day. Bugün Ozan'ın yayına uğradım. Adam bu oyunda bile gemilerin ne işe yaradığını, gemilerin boyutuna bakıyor ya. Ya onu Sea of Thieves'i zaten yapıyorsun. Sal artık, burada başka bir ejderha dövüyoruz ya burada. There's a secret map that lets you explore hidden dungeons, and a ghost ship that appears in the sea. With skills like foraging, fishing, Fishing! hunting, logging, archaeology, mining, and crafting, you can live off the land. Bu arada çok büyük ihtimalle oyunun en başında hem mining hem de logging hayvan gibi para kazandıracak. Bir de life skill'iniz var. Das life puanınız var. Yani arka arkaya belli bir sürede belli bir kere yapabiliyorsunuz. Bir yerden sonra yapamıyorsun. Çok yorgunum falan oluyor. Yavaş yavaş doluyor. Tavsiyem olabildiğince geldiğince bitirin. Geldiğince level atlarken şey yapın. Hem wood satarsınız hem mining satarsınız. Bok gibi para kazanırsınız oyunun başında. And sell your crafted wares. You can also adorn your own land in Stronghold. Customize your stronghold and invite friends. If you like PvP, make your way to the Proving Grounds. You can hone your combat skills there. Visiting certain regions and islands will enable you to enjoy various types of PvP battles. And once you start to get accustomed to Kurak these, boş değil, you will yaptık find an yoktan. opportunity for more Elle challenging yaptı. and massive battlegrounds. If the everyday routine isn't for you, try other Kuat activities. yaptı bak.
like a Bok sailing yazmış. co-op quest. Climb spires to face challenges in the tower. Explore random rooms and cubes. Fight powerful field bosses, and so on. A variety of content awaits. If you are ready, Düzelteceğim ben onu ya yayından tackle sonra. these challenges one at a time. Even with so many diverse Ya bugün çöker mi bilmiyorum oyun. Ama cuma çökeceğinden iddiaya varım. Yani bugün çöker mi tekrardan bilmiyorum. Cuma mı? 11'i ne zaman bilmiyorum da. Bugün çökmeyebilir. Ama 11'inde kesinlikle çöker. activities to choose from, my personal favorite is the Island Token. In Lost Ark, you can sail and travel to around 100 islands. These islands have their own content and events that Bu are islandlar çok completely iyi. different from the main storyline. Become a trusted consultant to the adorable Tukis. If you're brave enough, how about exploring a horror island? Or if you're feeling sneaky, Bu islandlar çok you güzel might want to ya. head to Twilight Isle. Oh no. Sometimes you will encounter a weird place filled with oddities. You can explore a maze, or join a snowball fight. Fight PvP battles in a field of reeds full of treasures. If you need money, you can deliver packages on the side. Challenge others with your fishing skills. Or turn into a chicken and rally other chickens. Baksana içeriye abi oyundaki. These are just some of the fun side quests that await Content you on the seçiyorum. islands. İşte bu lazım abi. Content seçmen lazım. Content seçeceksin ki insanlar sıkılmayacak. Bu content'in %10'u yoktu şeyde ya New World'de. Once you've Tabii şimdi mastered bu oyunda 3,5-4 senedir var olduğu için bu content'i seçebiliyor. Sıfırdan geliştirilmiş bir oyun değil de. them, you can acquire a valuable item called the Island Token. I hope you'll take the time to experience and enjoy these stories in Lost Ark. Arkadaşlar oyun pay to win mi pay to skip mi hiç kimse bilmiyor. Çünkü Avrupa versiyonu daha çıkmadı. Avrupa versiyonu çıksın 3 gün sonra konuşuruz. Şu anda bilen pay to skip de diyen, pay to win de diyen götünden atıyor. Dil diyen de götünden atıyor. Kimsenin bildiği yok. Çıksın oyun. 3-4 gün geçsin. Bakalım. Doğru şeyimizi söyleyebiliriz. With so many collectibles, you can show off your collections and be the envy of your allies. Unravel the secrets in each continent Davies Zeng çok dışa vurdu 40. and yaşın get your canımsın. adventurers En iyi tone haber to hoş geldin. 100%. These pretty Makoko seeds are hidden on all the continents around the world. Keep an eye out. There's also a special adventure map that will lead you to secret spots in the sea to find more treasures. Have fun with these features and keep looking around to find the many hidden collectibles of Evet, Lost Ark. girebiliyorsun evet. Good luck! Deve varsa biz biliriz bu işi. Content sıçıyor. Bak daha devam ediyoruz bu arada. Geç story'e geçtik. Abi story çok iyi heyecanlı. Çok story abi. Oley be abi. Seni. Neyse izleyelim zaten. Yapacağımız bir şey yok. Different continent. It's a common theme for RPGs, exploring different continents and experiencing different episodes while searching for the Ark. But as your adventure continues, Remedy you will izleyeceğim get to dedim know ya the 3 people kere of söyledim. Arcadia Remedy artık aynı and şeyi get involved in the spamlama. massive lore. Eventually discovering your own destiny. What Sakin ol begins as dur. a small story unfolds into a complex history. The battles become a war, and a huge story surrounding the secrets of Arcadia and the Lord Ark will unfold aman before you. MMO'da lord. Please join us in this journey of epic stories. Then, the secrets of Arcadia and the Ark will reveal themselves to you. This is sure to be fascinating.
Pre-order'ları açılacak bugün. Pre-order değil de paket alanları açılacak. Free to play 11'inde. Müziği iyi bu arada oyunun. We can't talk about Lost Ark without our music. Bir raid'i güzel yapan şey müziktir. Ya daha sonra bir raid'i mükemmel yapan şey müziktir. Öyle diyeyim. Raid gameplay ile çok iyi bir raid olur. Müzikle mükemmel olur. Arkada banger bir müzik varsa o raid var ya. With so many different continents, villains, and content in Lost Ark, we needed music that represents each of them to bring these stories to life. Why don't Yani we şöyle take söyleyeyim, Final Fantasy'de bir tane raid var. Ben bu raid'e ilk defa girdiğimde raid'i bize anlatan raid guide adam durdu. Müziğiniz varsa filan bir şeyiniz varsa kapatın, müziğin sesi açın. Bu raid'e giriyoruz dedi herif. Ve haklıydı yani. O kadar haklıydı ki herif. Ya o kadar banger bir müzik vardı ki o şeyde. go listen to some of them? Bu oyun tutacağını düşünüyorum. Tutacak abi From oyun. jazz, Ama işte şimdi yani tutmak şeyine göre değişir. heavy metal, Oyun zaten arkadaşlar 3-4 senedir zaten Kore'de en çok oynanan oyunlardan birisi. EDM, Neler oluyor? Aman. İşin içinde Amazon var. Amazon varsa tam tersine güvenmem Medi. arkadaşlar. Amazon oyun yapmayı bilmiyor. to piano pieces, chamber music, Yok. New World örnek değil arkadaşlar. New World başarılı bir örnek. Öyle anlatayım size. Yani New World başarılı bir oyun. Bu herifler bir oyun çıkardı. İsmini unuttum. Crucible'dı galiba. Oyun çıktı. Çıktıktan sonra beta'ya girdi. Beta'dan sonra oyunu iptal ettiler. Tersine çıkan ilk oyundu. Hani hayatımda gördüğüm çok oyun, çok şey gördüm bu oyun dünyasında. Tersine çıkan oyun ilk defa gördüm. Evet, oyun çıktı. Çıktıktan sonra beta'ya geri döndü. Beta'dan sonra iptal edildi oyun. New World temelinde güzel bir oyun. New World'un tek Musical sıkıntısı içerik scores. olmaması. İçerik olmadığını 2 senedir biliyoruz abi. New World'un ilk betası 2 sene önceki betasını oynadığımızda biz zaten hani 30 level'a geldiğimizde oyunun hiçbir içeriği yoktu. Heriflere bunu söyledik. Herifler o zaman alfaydı. Alfayı iptal ettiler. Daha sonra bir ay sonra çıkacaktı. Herifler dedi ki abi içerik yok, farkındayız, özür dileriz. Bir yıl erteliyoruz dediler. Ondan sonra herkesin oynadığı bu beta geldi. Herkes çok beğendi. Abi çok güzel oyun, çok tutacak ama 2 sene önceki beta'yı oynayan herkes biliyordu. Sadece balıkçılık eklemişlerdi. Bir iki tane de böyle open world'de dungeon eklemişlerdi. Pardon, dungeon'da değil de boss eklemişlerdi. Ondan sonra çöp oldu zaten. İyi, bu hemen abone ol. opera, İyi, bu çok şu 14. yaşın canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Aman. hymns, Müzikler cidden güzel ya. Evet like çok da şubada abone olduğu için canımsın. En iyi abonem, and sana hoş even geldin. orchestral music. Tabii. Herhangi bir Asya oyunu orkestra müziksiz olmaz. Various music from diverse genres will match your adventure perfectly and be a delight for your Seviyorlar ha. ears. Kuduruyorlar abi. Orkestra olmayınca kuduruyorlar. İlk kol titriyor heriflerin. That's quite a lot, isn't it? But this just scratches the surface. All the features I've mentioned are not enough to explain why you should play an MMORPG. The most important reason we play MMORPGs
are Arkadaşıma the hava atmak. relationships and memories created in the Evet, game. arkadaşıma weaksin, raid'de weaksin deyip kicklemek. Aynen, memories. Yes. Whether it's people you have traded an item with, built relationships with, Oynayacağın oyunu sikim Cry. wipe'lıyoruz 30. kere. laughed, danced, cooperated, competed against, Orada açılmadı oyun. or just had a chat with. MMORPG is a genre that values relationships and Şimdi bu oyunu Fuat'a hediye edip Fuat'ı ondan sonra dolandırmadık mı? Fuat çok sever. Fuat, ciddi söylüyorum, bütün bilinen klasik dolandırma taktiklerinin hepsini yemiş küçükken. Küçükken ama. Ama yani bu şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda klasik o şeyler, hani ver artı basacağım bilmem ne, hani kardeşim kanser bu item'ı çok istemiş verir misin? Hani Fuat onları yiyen ilk kişilerden birisi. O zaman yeni. Çünkü oyun ilk çıktığı zaman oynadığı için Fuat. Hani o zaman klasik değil bunlar. Ama Fuat'ı dolandıran herif de çok güzel dolandırmıştı yani. Hani şey demiş Fuat'a. Ver bir artı basayım şey item'ına demiş. Fuat da işte güvenmemiş. Herif bunu tahmin etmiş. Tahmin edeceği için başka bir şu item'ı ver demiş. Abi artı bir şeyin artı 4'ünü. Onu vermiş. Adam artı 5'ini geri vermiş. Böyle güvenini almış. Yanında artı 5'i varmış aynı item'ın. Böyle güvenini almış. Sonra Fuat artı 8'in 5'ini engeli basıp kaçmış. memories with those you might just pass by, or Ah create be lasting abi. bonds with in the game's universe. Lost Ark will cherish and treasure your relationships and memories. We will offer a variety of experiences, things you can show off, and a community. Joker öldü. Düzeltirim ya. We hope you will build special relationships and memories. Ya Merkat abi, şey diye düşünüyoruz. Ya server olarak bu Türklerin ya da herkesin oynadığı bir tane EU'nun dev PvP server var. K ile başlayan, Kalay mı öyle bir şey var. Serverlar çökmezse onda oynamak istiyoruz. Kadan. Serverlar çökmezse Kadan'da oynamak istiyoruz. Hani server'a giriş sırası olmazsa, cartı olmazsa Kadan'da oynamak istiyoruz. Ama baktık server bok gibi sıçtı içine. TH ile başlayan bir tane daha var. Ona da geçebiliriz. Train, aynen, Trian. Trian mı ne? O var. Yani o ikisinden birisi. Kada nasıl istediğim ama server çökerse de çok da şey olmaz Reason yani. why. Ha, çünkü şöyle bir şey var. Guild vs. Guild dışında Kadan'da olmana gerek yok aslında. Lost Ark. Events are another draw for Arcadia. There are many seasonal Ya klan kuracağız da klan istediğiniz gibi olmayacak. O yüzden ya şöyle klanı istediğin gibi kuramıyorsun. Klanlar 30 kişiyle başlıyor, 50'ye kadar yükseliyor. Öyle bir sıkıntı var. Yüze kadar mı yükseliyordu? 250'ye mi arttırmışlar onu? Ama en başta 30'a başlamıyor mu? Yine en başta düşük başlıyor diye biliyorum ben. Klan. En başta 30'la başlıyor. Klan level'ı kasılabiliyor. Kastıkça yükselebiliyor. Yani en başta seçip alacağız. 250 ise iyi yine bu arada. Ben şey oynayacağım ya. Gunslinger oynayacağım. festivals, islands, and cool items awaiting you in Arcadia. Diverse events are also prepared for each season, which is another attractive feature of an MMORPG. So look forward to these. Bu arada dediğim gibi topluca oynamak istiyorsanız say that Lost Discord'da Ark is the Lost Ark greatest game odası var. ever. Aynı zamanda ses odaları da var. It would be unfair to compare us to a masterpiece MMORPG that you, or even I, Lütfen millete buradaki arkadaşlarımızın raidlere girmeden önce YouTube videoları izleyip mantığını anlayıp öyle girsinler. Kesinlikle öyle yapmayın arkadaş. Hiç gerek yok. Oyun şu anda teknik olarak yeni çıkıyor. Oyunda en iyi olmak zorunda değilsiniz. Bir iki kere wipe'lasanız daha iyi ders alırsınız.
Çok emin. Yani şöyle bir şey var. YouTube videosunu izleyen herif daha fazla hata yapıyor. Adam skillsin bir iki kere wipe'layalım, ondan sonra daha iyi oynar. Bu ve MMO'da şeydir abi. Deneyim daha önemli. O adam skillsin, biz ona bir anasına küfredelim, ondan sonra bak aynı hatayı yapıyorum bir daha. went crazy about, such as World of Warcraft or Diablo, the Bible of hack and slash. We know that compared to all these Wipe'layın legendary abi, ben de works, wipe'layacağım. Ben hiçbir you're on raid'i the hatırlamıyorum. Coco. Hiçbir şey hatırlamıyorum oyunla ilgili. Gerek That yok means abi. we're bringing our own unique Keyif charm. almaya bakın ya. Abi oyun eninde sonunda bu. Yani So MMO da please. olsa keyif almaya bakın arkadaşlar. Keyif almaya bakın. Tamamen keyif almaya bakın. Oyun eninde sonunda. Hata yapabilirsiniz. Bir şey olabilir. Oyunda bu arada hayvan gibi şey politikası var. Hateful conduct politikası var. Geçen gün, dün açıklama yaptı, işte westernization açıklaması falan, hani batıya getirdiğimizde neyi değiştireceğiz. Herhangi bir şekilde hani hem global chatte hem raid chatlerinde hem party chatlerinde böyle biz harassment falan görürsünüz, çatı çutur reportlayın. Çatı çutur indirecekler herifler. Stay tuned. One thing's clear. Lost Ark will always be a better game today than it was yesterday. There is no doubt that this is a game that will Daha continuously doğrusu improve with indireceklerini you, yazmışlar. our adventurers. Öyle diyeyim. İndirecekler mi bilmiyoruz. If you love MMORPGs, once loved MMORPGs but have fallen out of love, or if it's your first time playing an MMORPG, how about falling in love with Lost Ark? Soktu. Yep. I am so happy and excited to greet you in Arcasia, the world that we've created. Thank you. Benim kafam şaşırmıyormuş. Ah be abi. Anla ki. Bir de raid videosu Hey izleyelim. everybody, today I'm breaking down what an endgame encounter is like in Lost Ark Korea currently. The fight we're bu looking Kore at is the versiyonu. 50th way the Legion Commander Albershot's raid. This weekly raid is split into 6 different boss encounters with checkpoints to stop and save the lockout after completing the 2nd and 4th boss encounters. You can reform and pick up where you left off with the same party members or switch it up with replacements if they're also at the same checkpoint. Loot's also received at each checkpoint in equal proportions, so if you complete Phase 2, you'll earn 33% of the potential materials for crafting the new set. Phase 4 nets you 66% and Phase 6 gets you 100%. Bu arada yani ben de bunu şey diye diyordum. Oyunun en zor boss'u ve oyunun en böyle taşlısı. Wave 5 pits you against the Queen of Nightmares herself, Ki Abyssal. bu var mı şu anda oyunda? Bu yok diye biliyorum değil mi? Bizde. Bu raid yok diye biliyorum. He has 23 billion HP in this encounter, evenly split into 200 individual lines of HP. This helps us more easily identify when certain gimmick mechanics will occur at. He has a total of 31 different patterns that can be used in any random order between major HP thresholds. But we'll just be covering the major gimmicks though to keep this video concise. At 180 lines of health, the first major gimmick happens. All 8 players are given a black or white shape. Therefore, shapes. Bu büyük ihtimal 3-4 ay sonra gelir. Tier 3'ün sonuysa bu 3-4 ay sonra Two gelir. people will get the same shape, one in black and one in white. At periodic intervals, shapes will be summoned while you're DPSing Abyssal that will float across the screen. You must collect a certain number of shapes depending on which shape you were assigned at the start of the mechanic. Circles have to collect 2, squares have to collect 4, hexagons 6, and star 8. If you collect the wrong color shape, it's considered -1. There will also be patterns that are needles that travel across the screen, homing in on a player for a few Bu seconds. arada duymadıysanız oyunun başında herkese bir tane işaretleniyor. Mesela kareler, yuvarlaklar 2, kareler 3, heksagonlar 6, yıldız 8 tane eşya toplamak zorunda. Kendi işaretini toplamazsan -1 sayılıyor. Onların hepsini toplaman gerekiyor. Aynı zamanda boss'tan kaçman gerekiyor. Final Fantasy mekaniği gibi aslında. Seconds, but we're traveling in a straight line. That if you're hit by it, it's a 50% chance it's either a black or a white shape, so it could help or set you back. The other mechanic are long line telegraphs across the entire map that if you're hit, do the same thing as a needle. There's 2 variations of that. One that also summons a needle, which travels Videoyun in çok the teşekkür same direction 14. at a high canım speed. mısın? You have En to iyi lower abonem, Abyssal sana hoş 140 geldin. lines of health while collecting the correct number of shapes for every player. It's Bu fightlarda en zor şeyin işi oluyor genellikle. Ya tankın işi çok zor oluyor ya da healer'ın. DPS'ler bu tür fightlarda genellikle böyle scare'inde böyle tuşa basıyor böyle. Haha gober. Orada healer hem raid mekaniği yapıyor, adamı heal'lıyor, kendini heal'lıyor, tankı yaşatmaya çalışıyor, yerden şey topluyor. Böyle
filan. Böyle Common to have the correct number of stacks of your shape, only to get screwed over by the last summoning of shapes, needles, and line telegraphs, and around 145 lines. If any of the 8 players has an incorrect number of stacks when entering the 140 line gimmick, it's a guaranteed raid DPS'te yanda cipsiyor, tuşa basıyor. wipe, and you have to start over. At 140 lines, Abershad either has a circle or a cross shape underneath her. This helps us determine Benim şeyde öyle where ya. Final Fantasy'de raidlere giriyorsun. Evet, raidler zor da ben DPS'im mesela, Red Mage'im. Aynı 4 tuşa basıyorum. Aynı 4 tuşa bastıktan 30 saniye sonra bastıktan sonra farklı 4 tuşa basıyorum. Sonra aynı 4 tuşa geri dönüyorum. Orada tank swipe yapıp tank off tank'a dönüştürüyor. Orada off tank'tan creep'leri çekiyor. Yandaki edleri çekiyor. Healer zaten götünü yırtıyor. we need to stack with the other player to safely place a symbol on the ground for the next pattern. Before we stack, we have to dodge line laser telegraphs twice, with the second one giving us about a second. Ama o yüzden de afterwards to converge with the bu other tür player. oyunlarda böyle hani If done bir successful, taraf all çok four players will zorsa place a symbol in 4 sections of the map evenly spaced from each other. şey oluyor işte. Abershad İsmi nedir proceeds to onun? shift the map, and one of the 8 players has to Damn, guide a çok certain güzelmiş. shaped meteor into the corresponding symbol placed in the previous mechanic. Uga buga. Failing to do that wipes the raid. While doing this, players have to dodge a lot of large AoE telegraphs, the red scary ones that are one-shots. The expanding black hole also has to be avoided, and if it touches another one of the symbols, then it wipes the raid, which is why they have to be placed equidistant apart from one another. If everyone's successful at placing all 4 meteors, then you Mr. proceed to the Soldier next Bird phase, çok which güzel is abone the ettiği burn için. from Cut Off aramıza 140 hoş geldin lines to 110 canımsın. lines. En iyi At abonem sana hoş 110 geldin. lines, Abershad ports to the center and a short intermission Yok plays. ya olay. Girmedik. 2 large spheres are summoned into the map, and there's Girdik also mi? Yok, glyphs on the girmedik ya. ground which light up that tell us what to do in this mechanic. Çok güzel raid ya. They Çok indicate the beğendim order in raid'i. which Bayıldım. the 3 major targets have to be neutralized with fatigue damage from our spells. Doing this out of order wipes the raid. And Ama taking too şu long anda also başıma ağrı girdi yani. Bizimkilerle raid'e gireceğim için başıma ağrı girdi. Ben bizimkilerle Final Fantasy'de bir raid'e girdim. Adamlar benden çok daha ilerideydi. Yani 20 level önümdeydi. O raid'leri yapmışlardı. Raid'leri eye level yüksek yaptıkları için raid'in hiç mekaniği bilmiyorlardı. Ben adamlara eye level'ı düşürüp mekanik öğrenmek için raid'e girdim. Oh no! Yaşlandım, yemin ediyorum yaşlandım. Yok, Volchos yapıyordu da. Yani PPV'ydi, PPW'ydi yemin ediyorum. the raid. At the same time, illusions of Abershad can spawn in up to 6 positions, 3 above and 3 below. It's random. Every illusion that gets summoned has to be countered within a second of it appearing. Failing to do so, Burası Final Fantasy silences the oynamadı entire ya. party. Bunu oynayacak which screws bakalım. up the neutralization, and also the illusion blows up and does like 50% Aslında var of ya, the health. If all the Frosty'yi illusions are successfully raid countered and the 3 main targets şey are yapmak neutralized in lazım. the correct order, then you move on to the Raid next leader phase. yapmak The next lazım. phase, the 2 orbs that were just neutralized create portals that lead to a different cube mini-boss in a separate area. To pass the gimmick, one player has to collect 12 white orb buffs in the right portal, and then Yap in ve the şit ve left side sizle. portal, 4 players have to collect 3 gold orbs each. The 12 white orb player is probably going to have to be a support because the white orbs inflict the DOT, a stacking damage over time debuff on you as you collect each orb. At least one player has to stay outside to deal with Abershad, or else she immediately Başlangıç olarak casts ne the yapmak raid lazım? wipe if 50 there's level'a no one in the kasman area lazım. with her. Not collecting the right Main number story of bitir. orbs also Koş incurs direkt a main raid story wipe in the bitir next abi. gimmick. And also the player that stays outside fighting her dies, she also kills the raid. During the battle with the cubes, there's also needles and line telegraphs that can reduce the number of orbs you've collected. Needles drop you to 0 stacks in the left Oyun one, hakkında net bir bilgim and yok. in the Neden bu right kadar side çok room, line bekleniyor? telegraphs reduce the amount of Halihazırda damage by 1. 4 Once senedir the cubes olan are yurt defeated, dışında you gotta Kore'de exit within, like, ve 2 or 3 Rusya'da seconds or else you Rusya'da kill. After all players have 2,5 exited, sene Abershad begins the next pattern, Kore'de which 4 senedir reminds a lot olan of bir people of oyun. Frieza from Dragon Ball Z. Just some Hayvan gibi 12 zevkli bir energy, oyun. and you have to break an HP shield on her. Afterwards, the lines of light Ya da kendini kanıtlamış başarılı bir MMO. Bu aralarda MMO açlığı var. Özellikle free to play olması Türkiye için çok büyük bir artı. Ve PvP odağı da var. Aynı zamanda Türkiye için tekrar büyük bir artı bu. O yüzden bu kadar bekleniyor. Speaking, çok teşekkür ederim 8. ay için canımsın. En iyi abonem Sarhoş'un Chalice 5. ay canımsın. En iyi abonem olsun yiğidim. Çok teşekkür ederim bunun için. Red Maske 19. ay, Speril 14. ay, Berke SN 17. ay, Mahmut Etki 7. ay, Patos Simo 5. ay. Evet, Evelaki çok teşekkür ederim onun için. You have to once again collect the correct amount of shapes by the time you
reach 50 lines, while also avoiding a lot more dangerous patterns that begin to emerge around this. Bedava oynanan At birisi 50 verse çok yere lines, düşürmez you have mi? to once again converge Dediğim with gibi the bilemeyeceğiz player that arkadaşlar. has the Yani same shape çıktıktan as you, sonra place the göreceğiz. symbols on the ground, but instead of Yani long dediğim gibi photographs, oyunu everyone has the 4 yani kite haftaya or meteor free to drops. play'in ne kadar You geride have about 1 kaldığını second hani to oyunun last. pay to skip'in pay to win tarafında mı yoksa tamam sıkıntı yok abi en azından hani dengelemişler diyebileceğimiz bir tarafında mı olup olmadığını haftaya görebileceğiz. Şu anda görebileceğimiz bir şey değil bu. Yani evet oyunda pay to win olmaya mekanik çok uygun mekanik var oyunda. Kesinlikle var. Ama bu mekanikler cidden hani pay to win'e mi kayacak yoksa hani pay to skip ama çok rahatsız etmiyor beni noktasına mı gelecek? Haftaya göreceğiz. Yani bu hafta görmeyiz. Tam yani end level'a yaklaştığımızda görmeye başlarız onları. Ya şimdiden yorum yap o yüzden yani kimse yorum yapamaz şu anda. Çünkü hani Rusya ile karşılaştıramazsın. Rusya tamamen pay to win'e döndü neredeyse. Kore bayağı pay to win'den uzak. Çok uzak. İkisi de aynı oyun ama. This meteor drop to stand within proximity to the corresponding shape to place the symbol. Hopefully at this point everyone has survived and was able to place their symbol to prevent the Evet, Kore'deki mekta pay to win'e çok uzak bir oyun. Rusya hayvan gibi pay to win'e yakın bir oyun. Yani çok pay to win'e çok yakın. Pay to win hatta yani noktada. Ya evet bakmak lazım. Klaslar ne zaman gelir? Yavaş yavaş getirirler ya. 3 ayda bir major content update atarlar büyük ihtimalle. Kim belirliyor bunu? Pay to win olayını mı? Genellikle o ülkeye kim getiriyorsa o belirliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ülkeden ülkeye göre mesela sadece Türkiye'de birisi çıkarsa bunu. Hani şey değil Amazon değil global çıkış yapması. Türkiye'de bir firma çıkarsa bunu bu oyun pay to win'de. Yani mesela şey öyleydi. Yani hiç baktınız mı bilmiyorum ama MENA'dan önce BDO'yu oynamış insanlar varsa BDO Avrupa'da da vardı. BDO Avrupa'dayken gayet pay to win'den uzak bir oyundu. Tamamen hiç pay to win'le alakası olmayan bir oyundu. MENA bölgesi açıldı. MENA bölgesinde bir ay pay to win değildi. Sonra suddenly ulan bu Türkler pay to win'i çok seviyor. Yok mu bir sikmemiz? Var. Pay to win şu anda. Ya dediğim gibi hangi bölgeye hitap ettiğine göre çok değişiyor. Türkler değil ki Araplar yok etti. Türklerin parası olmadığından Türkler yok edemedi arkadaşlar. Türklerin de parası olsa Araplar kadar biz de pay to win'i çok seviyoruz. Hiç kendimizi şey yapmayalım, övmeyelim o konuda. Biz de pay to win'in kölesiyiz. Ya böyle laf atıyoruz pay to win'e ama ilk fırsatta da o pay'i biz yapıyoruz. Ay hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Şş, karıştırma abi. Yo bak bu arada şöyle bir şey var. Evet bak ben pay to win oyunu oynamak isteyebilirsin. Oynamama konusunda bir sıkıntı yok bence. Ya ben mesela şeyi anlamıyorum. Pay to win oyunları oynamayın. Yo oyna. Sen nasıl yapmak istiyorsan oyna. Ben ama pay to win oyuna bok atarım. Çünkü pay to win olduğu için bok atarım. Ama oynayan insana bok atmam. Oyna abi istediğini. Kendi paran oğlum. Yani o parayı sen kazanmışsın. Nereye harcayacağını ben mi söyleyeceğim? Adam mesela gidip dışarıda sigara alacağına oyuna para verir. Ben daha fazla keyif alırım. Al abi helal olsun. Paran varsa istediğin gibi çatır çatır yap abi. O konuda kesinlikle bir eleştirim yok. Sadece oyuna eleştirim var. O da eşit şartlı bir oyun yapmadığı için. Eşit şartlı bir oyun yapsaydın yoruyu değiştirmişler. What the fuck? Oh no. What the fuck? Korkunç. Hayır bok gibi değil. Korkunç what the fuck? Oğlum flash atıyor lan. Oh no.
Canlı flash. Yürüyen flash yaptılar adamlar. Bay çok sevindim. Princess Hanım çok teşekkür 58 milyar milyon için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Bakalım görmek lazım. Aa dur şeyin trailer çıkmış. Bir dakika şuna da bakalım. 1 saat önce. Ulan Türkçesi var mı acaba? Yok galiba ondaki. Buzz Lightyear'ın. That's Lightyear'ın. Cüksen büyük ihtimalle. Çok teşekkür ederim ikinci açın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Bu oyunu çok bekliyorum ya. Bu filmi pardon. Oyun Lost Ark kaldı. Kalsın ne olacak 5 saniyeden. Ölmezsiniz arkadaşlar. Our first test flight is a go. Let's get everyone home. Good luck, Captain. Steve çok teşekkür bu arada 7. açın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. There's a star waiting in the sky. Hello, Buzz. I am Socks, your personal companion robot. We'd like to come and We're being pursued by just a massive robot. waiting in the sky. That was utterly terrifying, and I regret having joined you. Bu çok güzel olacak ya. Let all the children begin. Pew pew. I can provide sleep sounds if you like. I have several options. Summer night, ocean paradise, whale calls. No. White noise is fine. Very well. Good night, Socks. Good night, Buzz. Bu oyuncak değil. Evet. Bu oyuncağın oyun yani işte hikayede şöyle çeviriyorlar. Meğersem oyuncak bu karakterden esinlenilerek yapılmış. Öyle diyeyim. Bu arada dur herkesin oynayacağı karakterin şeyini de izleyelim. Hello everyone, Hey, what's my up, name is guys? Nagura, My name's and Alex, today I'm and going to welcome give you a rundown of the To the world of Assassin. Arcadia awaits, a world full of Evet, mysteries, 800 milyon monsters, assassin var çünkü dungeons, chatte. demons, and so much more. But in order to embark on your adventure, first you must make a character and choose a class. And therein lies the reason behind this video. Today we're going to be taking a look at one of the 5 main classes in Lost Ark, the Assassin, as well as the associated advanced classes to help you make up your mind for when you dive in. I want to give a quick shout out to Amazon for very kindly sponsoring this video. Don't forget, if you want to find out more about Lost Ark, you can click the link in the description box down below. Steam açıp kapatmak lazım hayat Now, aktif Lost Ark olması has için. 5 main classes for you to choose from. The Warrior, Martial Artist, Gunner, Genelde Mage, öyle and oluyor. Assassin. And each of those main classes is then broken into an array of advanced classes, or subclasses to use another commonly known term. In total, between the 5 classes, there are 15 advanced classes giving you plenty of ways to play the game based on your preferred Vazart playstyle. var, But yes. in this video, we're going to be focusing solely on the Assassin. Assassins are mysterious melee makers who fight demonic with demonic, channeling the dark powers in the name of the light in quick, colourful attacks. They are close-range fighters who harness their demonic power to crush anything that stands in their way, and what they lack in overall health, they more than make up for in mobility and burst damage potential. Their damage scales with dexterity, which is the main attribute for this class, so keep this in Geceler mind çıkma as you yaptılar level biliyor up and musun? obtain gear. Aa, If you bilmem. typically take on the role Görmedim. of a DPS in MMOs, then the assassin will be right up your street. Bir karakteri Dive in, değiştirdiler dish out galiba. high, burst damage, O. and dash out before the enemy even knows what hit them. The assassin then splits into currently one of 2 Akoni'yi advanced çok classes. dışı bu arada onuncu The için Shadow canımsın. Hunter En and iyi the haberim Deathblade. sana hoş geldin. The Shadow Hunters prefer to beat the demons at their own game. They can Değil mi? shapeshift Summoner into çıktı powerful Sorcerer geldi. demonic Ha, forms to onu unleash belki chaotic açıklamışlardır. power. When their inner demon is unleashed, Shadowhunters get access to incredibly destructive powers alongside increased health and movement speed. Ama çok cool Quite gözüküyor literally giving the Assassin'ler enemies şimdi a yani. taste of their own medicine. Ben And Gunslinger honestly, oynayacağım. This is Dur probably my geliyorum. favorite of the 2 advanced classes, purely because of these badass demonic powers. It makes you feel so incredibly powerful, going full demon mode to lay waste to anything that stands in your way.
With this class, melee attacks in human form will build your Shadow Burst meter, which is the meter used to transform into a demon. You can take advantage of your tripod system to either gain more Shadow Burst charge on attacks, allowing for more frequent demon mode usage, or you can consume that charge for more powerful attacks. So depending on what you want to lean more into, you have options. Despite the increased health from demon mode though, you are still not a tank, so as you'd expect from an assassin, you still want to remain mobile, dart in, dish out damage, ideally from the back, and get out before you die. One really cool move in this class is Demonic Clone. This sees you call forth an incarnation of the devil to attack by your side, performing wide sweeping attacks and a powerful final blow. Spinning Weapon allows you to send out both of your weapons, making them spin where they stand, inflicting consistent damage. First you send out the left one, then hitting the key a second time allows for the second blade to be sent out. And if you want to go full Parlament power, buradaki you paletin also o have senin Demon istediğin gibi Vision, değil. which will see Var you ama o fire kadar out a değil. high energy beam of destruction. Overall though, the Shadowhunter is a relatively easy class to play with excellent damage output and some very flashy moves. A lot of fun and a great place to dive in. Alternatively, you have the Deathblade. This advanced class uses a total of Deathblade 3 oynayacaktım büyük swords that they ihtimalle ya. wield Çok güzel alongside their gözüküyor. power of chaos, and they use these to swiftly slash their foes. The fast-paced combo attacks from the light dual swords and the longsword are great for overpowering enemies, leading to death by 1,000 cuts. Founder paketi almak üzere This is a bekleyeyim mi? combo Abi heavy sizin class that kararınız does require bunlar. a degree of mechanical skill in Yani order to MMO'yu çok oynayan insanlarsanız, MMO grind'i çok seviyorsanız alın. Yani 3 gün erken başlamak hoşunuza gidebilir. Bir oynayıp bakacağım, bir arkadaşa bakacağım, çıkacağım diyorsanız almayın. Bekleyin 3 gün beleş oynarsanız. execute high damaging combos, so it will take some practice to get this down. Niye bütün but MMO when successful, neden bütün they're MMO'nun grafik fantastic kalitesi at kötü crowd controlling oluyor? enemies with a variety Çünkü of grafik attacks kalitesi and can iyi then take full olursa advantage sadece of ben that window oynayabilirim. to dish out devastating damage. As a Deathblade, you'll Siz be using a oynayamazsınız wide range ondan of dolayı. rapid hitting attacks to build up the Deathblade arts, your class identity skill. When activated, you become a supercharged version of yourself that's faster, hits harder, and can unleash a devastating final blow. The Deathblade has access to an array hard. of powerful skills, but to call out just one, Moonlight Sonic is a very nice ability. Bu arada kötü de Great değil, damage gayet output, güzel ability to pull gözüküyor. enemies towards you to set them up for follow-ups, and the ability to change the element through the tripod system, with Dark being a great pick for endgame. You also have Blitz Rush, allowing you to charge Bence on numara forward to gözüküyor. advance and attack your enemy. Özellikle Doing so efektler sees you falan inflict inanılmaz damage iyi with your gözüküyor. dual sword, and when overcharged, you can even inflict further damage and knock Let's back Off çok foes. çok abone oldu. Canımsın. Overall, though, En iyi this haberler. class Emir features Kaya excellent çok teşekkür mobility, edince için. high damage output, and excellent buffs Oo, to Emir support Kaya your team ciddi in misin? endgame Ulan çok activities. sevindim lan. Additionally, Çok it's ender also a bir şey, fantastic evet. PvP class, albeit with a slightly steeper learning Sevindim. curve. So if Güzel, you fancy işe diving into yaramış. the arena and going toe-to-toe with other players, then this might be a great pick for you. Additionally, all classes have the choice of 2 powerful awakening abilities. These are unlocked once you hit level 50, and they consume a resource known as Awakening Chaos Beast. You can only use one at a time, so you must pick your favorites, but the Deathblade has access to either Flash Blink or Blade Assault. Flash Blink will see you quickly dash through the foe with all swords, piercing the enemy Ya and hitting kozmetik multiple seçenekleri times. var mı Meanwhile, bilmiyoruz. O konuda biraz endişem var. Çünkü Volchos için endişeleniyoruz. Volchos bilmiyorsanız bu oyunda çok büyük bir yatırım uzmanı. Yani genel hayatında çok büyük bir yatırım uzmanı kendisi. Yatırım uzmanı olduğu için oyunu ilk önce Platinum alıyor. İade ediyor. Onunla başka bir şey alıyor. Bu oyunu oynayacağını bile bile alıyor. İade ediyor. Ondan sonra biraz daha zaman geçiyor. Fiyatlar artıyor ama ilk artış. İkinci artışı değil. O zaman da diyor ki ulan şey yaptık. Silver'ı alıyor. Ondan sonra onu yine iade ediyor. Başka bir şey oluyor. Şimdi bütün plata verdiği paradan daha fazla paraya dün silver aldı. Aneviz. Evet ve şu anda yani bilmiyorsanız silver'da 1000 coin veriyor galiba. Platinum'da 7000 coin veriyor. Oyunda herhangi bir şekilde katanalı bir kostüm çıkarsa Volchos sıçtı. Direkt sıçtı yani. Yani herhangi bir şekilde katananın ucu gözüktüğü anda ve o pakette yani böyle bir 1000 coin'den daha fazlaysa oh no. Peki Volchos yatırım tavsiyesi mi bu? Asfur ya çok teşekkür 18. yaşın. Pumpkinhead 15. ay. We'll see you collect energy to attract enemies, inflict damage with twin swords, and Twitter'da then açıklama yaptılar. Bir hafta ertelemişler oyun açılmayacak 8'de diyorlar. Peki bu yaptıkları açıklama kendi sayfalarında niye yok? Niye götünden sıkıyorsunuz? Sıkmayın arkadaşlar. summon countless swords for a powerful finishing blow.
Meanwhile, the Shadow Hunter has access to either Web Gates Tekno mu of açıklamış? Eruption or Fallen Ruin. Aman. Gates of Eruption sees you unleash the power of demons to open the gates of hell, inflicting damage to all enemies caught in the field. Benim Meanwhile, epik Fallen üretici Ruin, a etiketim personal Videoyun. favorite of mine, will see you leap into the air, radiate a laser beam Hayır, towards bu the arada ground, ertelenebilir bu tür şeyler. Son saniyede selamünaleyküm direkt ertelenebilir de. and then immediately cause the ground beneath to explode. Basically, big, earth-shattering Shit damage. happens yani. So, there you have it. New World'un çıkmasına bir hafta kala bir yıl ertelendiğini hatırlatmak isterim. Sonra bir yıl ertelendikten sonra bir yıl geçince 6 ay daha ertelediler. That's a quick look at the Assassin and the two currently available advanced classes. Shit Both happens. fantastic picks for those looking to dish out high burst damage while Oluyor still mu oluyor remaining yani. mobile on the battlefield. Again, massive shout out to Amazon for very kindly sponsoring this video. Don't forget to click the link in the description box down below if you want to find out more about Lost Ark, and of course keep it locked on the channel for more Lost Ark content. Ama yani o yüzden çok yani. Son bir tane daha vardı. Bir şey daha bakmadık galiba. Gunner'a bakmadık ya. Hello everyone, my name is Nagura, and today I'm going to give you a rundown of the Gunner class and all its advanced classes for Lost Ark. The team over at Amazon Games have sponsored me to create this video, so big Anlasın. shout out to Şans, them, bakalım. and let's get started. Why would you want to play Gunner? All the advanced Gunner classes are DPS focused, all of them being powerful ranged attackers. Ya Almanca. The appeal of the Alttan niye Gunner is böyle coştu bir consistent anda? heavy damage from a safe distance. Now there's one exception in the subclasses, which I'll get to later. But the generally allure of gunplay, the rule of cool, and feeling like that ranged badass is why you'll want to go Gunner. Let's start off with Gunslinger. The Gunslinger wields pistols, a Ben bunu shotgun, alacağım. Ben and bu a Gunslinger rifle. açacağım. A Gunslinger can freely switch between each of these weapons Shit depending on looks your cool. current needs. The pistols are your standard weapon stance of choice. The shotgun is your best option for short-range burst area of effect damage. And lastly, Çocuk çok the teşekkür bu rifle arada is your 4. best için pick for oynanır. long Seymi range çok teşekkür damage. abonelik hediye You ettiğin can için. choose which ability you Giblin want to aramıza hoş use geldin for each of those canımsın. En iyi weapons and abonem then sana hoş freely geldin. switch between them. There's a nice indicator in the middle of your user interface showing how many abilities are ready and how many are still on cooldown ASDV'den for the iyisiyle two oktatıcı weapons you yürüyoruz. currently are not Mouse'la using. yürüyorsun. Let's talk about each weapon in a bit more detail. Top-down Starting oyunlara off hoş with your geldiniz. handgun stance. This is your basic fighting stance, suitable for quickly attacking enemies in a relatively large area. Your basic attack Ha bu arada mouse'unuzun sağ tuşuna iyi bakın. Çünkü çok çalışacak, haberiniz olsun. turns into a quick double tap from your handgun with a medium range that can pierce through enemies. Some handgun abilities are Somersault Shot, a forward jump while also firing your handguns looking pretty badass. And Equilibrium fires both of your handguns across a broad area around your character. Moving on to shotgun stance. Shotgun is great at close combat, Nasıl dealing a yaladım huge amount of bekliyorum. damage with a high chance to break gear or stagger enemies. Your auto attacks turn into a short to mid-range shotgun attack. Some abilities are Hour of Judgment. Fires 3 bullets in a cone-shaped area. If you hit a target with a bullet, it will kapatın da. scatter behind the target, doing additional area of effect damage. And Last Request fires a powerful explosive bullet, doing a big amount Çok of iyi damage and ya. launching enemies into the air. Last but not least, Rifle Stance. Rifle Stance is for long-range attacks. Your auto attack turns into high-range, big damage shot, and some of the rifle Saygıdeğiz çok abilities teşekkür bu are düşünce için canımsın. En iyi Catastrophe. abonem sana hoş geldin. throws a claymore at the Bu target arada chatte location takip and etmeyenler detonates it. varmış hala. Make sure to release it at Ya, the correct time. yuh. Perfect Yuh Shot yani. fires a high-speed, large caliber bullet, and if you release it during the perfect time, you do additional damage and Damn. knock back enemies. Now to the Awakening abilities. High caliber HE bullet shoots one big bullet forward that creates a large rare blast. This is a very high range. And Eye of Twilight might just be the coolest I am the main character ability in the game. Bugün oynayabilecek miyim? Now, if you look at Oynayabileceğim your ama watch yani and the time is always high oynarım. noon, Bu çok güzel or bu. you're looking for a easy to learn / hard güzel. to master subclass, the Gunslinger is a flavorsome and Yani fun class serverların that feels çöküp great. çökmeyeceğine bağlı bu Moving on to dediklerimiz. Deadeye. Do you know Gunfu? Deadeye does. The male counterpart to the Gunslinger retains the ability to switch between weapons depending on the situation and has a lot of similar abilities to the Gunslinger. Deadeye is a more punishing O bir advanced değişik class çok in da şu 14. comparison to yaşın Gunslinger canımsın. though, En iyi but the abonem sana reward hoş is a geldin. high skill ceiling Bugün that better çöker mi players emin can değilim. Daha abuse. serverların Same as yapısı for nasıl the olur Gunslinger, bilmiyorum the ama 3 weapons you can switch between are handgun, rifle, and shotgun.
Some abilities are Spiral Tracker. Throws a K ile handgun başlayan at the serverda target oynayacağım. location and does area of effect damage for 15 hits. Meteor Stream fires bullets into the air and calls them down like meteors. And Deathfire hits all nearby enemies in a cool blossom of lead and death. Kadın. Ha. Moving on to Shotgun Stance. Shotgun Rapid Fire does exactly what you think it does, unleashing 3 heavy short-range attacks in quick sequence. Shotgun Dominator fires 2 shotguns followed by a finishing shot that knocks down enemies. And last but not least, Rifle Neden Stance. kadın? Spiral Flame Endo is a server line orası. attack that charges up and launches a powerful flame bullet in a line that sets everything ablaze in its path. And Aim Shot fires 4 rounds of high-caliber bullets and you are able Highlight'tan to oynanmıyor. change Oynadık, direction as bitirdik. ability is going off. Now the Ners most hayır. interesting part, Bugün the değil. awakening skills. Deadeye's awakening skills are Bursting Flare, İzinler Veil en which is dolusu an sonra insane kadın. triple tap line Yani attack dealing a huge amount of damage PvP and hub knocking olduğu enemies için away. PvP And hub'lara Clay girdim. Yani Bombardment is an area dolu of olsun en azından. effectability, Gökdeniz throwing çok dış multiple konuşunca explosives around canımsın. you. En iyi abonem Then sana hoş burst geldin. firing your handgun at them and launching enemies into the air. To summarize again, Deadeye and Gunslinger are Oyunları very nasıl similar. atabilirim? Steam. Deadeye being one of the more punishing advanced classes. But the İzlem. reward is a high skill ceiling that better players can abuse. Let's talk about Artillerist. What's the point of playing a gunner if you're not gonna Bu use the abim de biggest yani. guns available to you that would make an 80s action film blush? Cidden yuh. Blast the face of your enemies with the shotgun-esque buckshot. Melt mobs in satisfying AoE using the Loko flamethrower. çok da çıkmadı ikinci Fill yaşın them full of canımsın. En iyi holes with abonem the sana hoş disgustingly geldin. satisfying Gatling gun. Or scorch the earth with the ridiculous napalm shot. But this doesn't mean the Artillerist is some sort of ranged glass cannon. Far from it. Bugünkü droplar herkeste yok. Bugünkü droplar sadece partnerli kanallarda falan var. Bizim droplar yarından itibaren gelecek. Yarın değil, 11'den itibaren gelecek. Bugünkü partnerli şeyler de var. Asmongold'da, Fextra Life'da falan vardır. Bugünkü droplarda ne veriyorlar bilmiyorum. Vivian Rose çok numara 8 9. yaşın canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Or even 30% damage increase. Once you fill up the firepower to full, you can activate Barrage Mode. And in Barrage Mode, you hop into your siege cannon and unleash bombastic DPS. Petman şapka, tamam. Your awakening Ben de abilities 11'inde bir tane pet are vereceğim. Missile Barrage, a targeted ability raining down explosive bullets in a big circular area. And Heavy Turret, spawns a turret at the targeted location, dealing big amounts of area of effect damage and additionally shooting a large beam. Those abilities are being repeated multiple times before the turret despawns. So if you want to be the me in Ridiculous Mac, Artillerist is for you. The last advanced class we have to talk about is Sharpshooter. Guns in my fantasy game? No Sharpshooter thank da you, sir. desarmış. If you want a ranged physical DPS advanced class but don't need those loud clumsy guns, then Sharpshooter is the arrow popping powerhouse. Sanki sharpshooter, yani okçu olmak isteyen sharpshooter alsın bu The arada Sharpshooter sanki. blends ranged and melee combat. You'll rain damage down from range. Then, when your Bombayı melee mı cooldowns are atıyorsun? up and it's safe, you'll wait into melee to Güzelmiş. do Ben even more Sharpshooter'a damage. bakmamıştım. But you won't be doing this Beta çok alone. dışı bu The 20. Sharpshooter's core canımsın. class En iyi abonem mechanic sana has a hoş geldin. trusty companion you can summon that helps you with either sustained damage with a debuff or burst damage by making the birdie explode. Sorry, birdie. Barda Some falan standard baktık range ya. abilities Onlara are bakmıştık yayının Arrow Shower, başında. a placed AoE barrage attack. Arrow Wave sends a tornado arrow hitting an enemy up to 4 GFN'e gelir diye düşünüyorum times. ya. And some melee abilities are Blade Storm, unleashes a flurry of blades around you. And Claymore Mine, set up a mine at the target location and retreat at the same time, knocking enemies back and dealing damage on impact. If you hit enemies with your abilities, you will gain Hawk Meter, displayed at the bottom middle of your user interface. Once it fills up all the way, you can summon your Silver Hawk. Your Silver Hawk assists you with attacking enemies and can use 2 active abilities. Wings of Storm. The hawk flies in a circle at the target location, doing area of effect damage. And Last Rush sends the Silver Hawk toward the target location, exploding for a huge amount of damage. Keep in mind, your pet disappears after using this ability, so don't use it too early to get the most out of it. Now to your awakening abilities. Fenrir's Messenger Şimdi summons a bu big arada ghost oyun wolf çıktığında 2 tane zor şey var. Bir, karakterimizi yapma. 2, karakterine isim verme. that charges towards the targeted location. And Golden Eye is a bird apocalypse tornado to take out nearby foes. Additionally, isim you verme also çok gain zor. a powerful stealth for 7 seconds. Sharpshooter is the quintessential archer.
So if that's what you're looking for in your video games, then Sürekli this is oynar the mıyım? one for you. Oyuna bağlı. Ben yayında Alright, I hope sürekli this oynar helped mıyım you onu bilmiyorum ama get an yani overview of en the azından gunners şey and all kabuzlu its falan advanced almayacağım ya. classes. MMO'larda If kabuz falan almayı sevmiyorum. you need additional information Daha or böyle you want to check out komik the game, then click the link şeyler in the almayı daha çok description below. seviyorum. Thank you so much for watching and have a great day. Dur bakayım launch trailer. Sikimle yüzleş. Eminiz ya Ozan. Yani bugün çökmediği sürece sıkıntı yok pardon. Ya girebildiğim sürece bence sıkıntı yok ya. Ya gözlerim çok efekt. Yok değil. Var da zaten olması bir şey değiştirmiyor ki. Dark sen çok da 27 milyar milyon canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Nasıl tarıyor? Bır. Elver çok da şey böyle 20. canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Random animasyonlar yemin ediyorum şu anda. Evet, bu oyunu ben raidlere girmeden önce Nimo TV izleyip gözlerimi eğiteceğim. Chat'te birisi çok doğru söylemiş. Açacağım, chat'e bakacağım sadece. Hey, what's up guys? My name is Arix and welcome to the world of Lost Ark. Arcadia awaits, a world full of mysteries, monsters, dungeons, demons, epic adventures, open oceans and even proving grounds to challenge your fellow adventurers. And therein lies the reason behind this video. Today we're talking PvP or player versus player. Essentially, ya bugün paket alanlara çıkıyor. 11'inde herkese çıkıyor. Then Lost Ark has an array of PvP offerings. Almanca ya. So let's dive in. I also want to give a quick shout out to Amazon for very kindly sponsoring this video. Don't forget, if you want to find out more about Lost Ark, you can also click the link in the description box down below. So, where do we begin? Well, first things first, PvP isn't something you'll be doing from the very beginning of the game. I mean, first you'll need to make a character, level up a bit, unlock some skills, get a feel for your tripod system, and really just get a better understanding of how your chosen class plays. During these early stages, if you want to, you can have friendly duels with other players or your friends whilst out and about, giving you a very early taste of PvP, but in terms of actual structured PvP matches in arenas and the ability to earn ranks and rewards, that comes later. Level 26 to be precise. When you hit level 26, this is the first time you'll be able to take part in actual PvP matches. Olursun biraz daha zor olursun. Birisiyle beraber level'larsan çok daha hızlı level'larsın. Biz Kadan'la başlayacağız büyük ihtimalle. Ya şu arkadaşlar biz Kadan'a girmeye çalışacağız. Kadan'a giremezsek bu train'e geçeceğiz. The NPC will give you a rundown on the different modes, and then following this, you'll be able to access the Kadan'ın various o. PvP modes from the bounty board. It's also worth noting that each major city has its own bounty board, so PvP is not tied exclusively to Lutera Castle. You can do it from a variety of locations, including your minimap. But what exactly are these modes? Well, much like you expect from any good PvP setup, you have normals, competitive matches, and even custom games if you want to practice against friends and just get a feel for things. You will need to begin by doing normal PvP matches in order to unlock ranked, so use this as an opportunity to get familiar with the modes, test different setups, and learn what works best for you. Once ranked matches are unlocked, you can then begin your competitive quest. In ranked matches, you're placed into one of 7 different leagues, with Grandmaster being the highest. When you win your matches, you gain points, and when you lose matches, you lose points. Damn, so it's çok possible to go güzelmiş both lan up şey. and down ranks. There are 3 main PvP modes for you to experience. These are Team Deathmatch, Deathmatch, and Team Elimination. Team Deathmatch is a 3v3 setup. There is a set time limit, and you battle it out in a small arena. When you die, you can respawn, so the focus here is simply to rack up the most kills possible as a team. You can also duo queue for this mode if you want to dive in with a friend. Your second option is Deathmatch. This is a free-for-all game type with 6 players all battling at once. Much like TDM, you can respawn after death, so again, the primary focus here is just to get as many kills as possible. This mode also has burst windows and orbs for you to collect to aid you in battle. Then finally, you have Team Elimination, another 3v3 mode, only this time matches play out as a series of 1v1s. You choose who fights first on your team, then whoever wins continues on to fight the next enemy until they either win
or die, and your next teammate subs in. The goal here is simply to take out the opposing enemy team, and Bu çok again, güzel this mode modmuş bu supports arada. duo queue as well. Outside of these three core modes, competitive PvP also offers seasonal rewards. PvP'de çok güzel modlar These can be varmış ha. titles, Çok beğendim auras, PvP modlarını. cosmetics, and even effects that you can use to display your prowess to the whole of Arcadia. And there's even a ranking board that you can check out to see where Oyun you place in yapıyor the world too. Oyun yok Now when it piyasada. comes to PvP in Lost Keyifli Ark, bir MMO, all the tutmuş bir modes MMO offer a zaten halihazırda. completely level playing field, with matches being equalized. In other words, there's nothing that you can bring into the modes to give you a competitive advantage over other players. The moment you start, whether you go in at level Cidden bu ben. Çünkü bu oyun hikayesi cidden sikimde değil. Herkesi öldüreceğim. Hikayemi sana 50 yıl boyunca anlattım. Kimsin lan? Çık abi çık. level 26, level 50, or 60, all players receive the same amount of attribute points to spend on 6 skills and a range of different stats that work for different Bu classes. lavuk kim ya? The freedom to spend points and tweak skills is also a great opportunity to just get a feel for what your class can do. Keep in mind that the tripod system in Lost Ark gives you ways to augment your skills and abilities. This is something Digital you'll Lost Ark experience kanalı as açıldı you level çoktan. up. But also keep in mind some skills and tripods are better suited for PvE, meanwhile others are better suited for PvP. Fortunately, when accessing the Proving Grounds, you have access to the Book of Coordination. This allows you to make different presets of skills and setups, so that when you load into your chosen game mode, you can very easily pick your book with your relevant Tabi setup. bazı değiller yan görevli açılıyor. Oyunda pet ve mount görevleri de. Mount görevi gerçi main quest. Pet yarı... Yani pet tam bir main quest gibi değil gibi hissediyordum. Pet biraz yan quest gibi bir quest bu arada. Mount main quest, onu hatırlıyorum. Ama pet değil diye hatırlıyorum. And dive right into the action, making the whole process Peti very açma smooth. olayı. Something else worth noting is that while this is obviously a PvP mode, once you're level 60, you can also earn coins of courage, which can later be exchanged for PvE items such as cosmetic rewards or even high-level crafting gear. So essentially, playing PvP matches can later feed back into your PvE experience, making it a really nice complement to your adventure. But as you should now begin to see, Lost Ark has a ton of stuff for you to experience. And for those of you that like to be a little bit more competitive, PvP is a fantastic way for you to Bronz scratch olanlar that evet itch. girebiliyor şu Different anda modes, oyuna. a balanced playing field that welcomes all skill levels, Dün, ranked dün, matches if you want dün. to really see what you can do, and badass rewards to earn. So make sure you give it a try when you reach Lutera Castle. So there you have it. That's a look at PvP in Lost Ark. Again, don't forget, if you want more details, you can click the link in the description box down below, and of course, keep it locked for plenty more. Bererere, 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 berere. Başka ne var? Endgame content. Son bir tane video izleyecek daha şeyimiz var. Endgame. What's going on, everyone? Welcome back. So today we're going to be taking a close look at some of the numerous PvE activities and things to do in Lost Ark. This video is sponsored by Amazon. They wanted me to give you a bit of a rundown for this particular aspect of the game, and I'll be doing just that, focusing exclusively Sohbet on okuyalım. some Yok, of the topluca PvE oynayacağız ya stuff bugün. you'll be doing, Aa, which includes yeah, things yeah, like German, dungeons, yeah, raids, and yeah. your island estate known as the Stronghold. So if you're just getting started with the game for the Ben very first Stronghold'a time, çok or you bağımlı wanted a olacağım bit of a ya. refresher, Ve ben hopefully you will bu find tür this ev video yapma bilmem ne useful. So here's olayları a direkt basic rundown bağımlılık of yani. each of these things. Starting us off is Chaos Dungeons. Now this is the primary starting point in the gearing up process, and what you'll likely want to do first thing once you unlock it. Chaos Bugün bende Dungeons drop take you yok. through Drop bugün sadece belli yabancı yayıncılarda var. Diyebiliyorum. Not sure. Not sure. these three separate stages where you have to fight back waves of enemies. Now these will take place in differing locations as you unlock the higher tiers with different Belki ben de types of açabiliyorum. Dur enemies on bakarım. them. But fundamentally it's all kind of the same thing. Dur You bakayım. will see groups of enemies, you will smash Mailime bir those bakayım. enemies, and you want to try to do it Nerede? fast. You simply Buradaydı. have to beat a 5-minute timer Burada. on each stage to progress on to the next one. Now like I said, Chaos Dungeons drop that base level gear, and this is what you'll be starting out in that
post 50 endgame gearing process. Not only do they drop the gear, they also drop the resources needed to upgrade idea. that gear, as well as accessories and a handful of other useful Kademe trenesine items, acil which yazı is tura pretty much the atman case lazım. for all of the Abi yazı tura mı atalım? Ya Kadan'ı seçelim bence ya. Daha fazla insan. activities, it all drops stuff that you need for some other aspect of the game. On average, a Chaos Dungeon takes roughly 5 to 10 minutes to finish. These can be done twice a day, and you can do them solo or in a group. And just in general, you will want to do the highest level of these that you have unlocked and can actually complete. As the higher level you do, Biz the erken better gireriz gibi rewards. Okay, so the hissediyorum next ya. major type of content are known as Guardian Raids, and these are actually really similar to Monster Hunter battles. You're dropped in on a map and must search around the various zones. Kazanında çok looking oyuna para for yatırın the olacak, boss. PvP'lerde In geri fact, kalabilirsin. there's even a PvP skin de flare değil abi item in oyunda. the game, which will temporarily Bir de show you the PvP'de para location of the yatırman boss. Now, when you find it, Guild you and your team vs. have to dışında just bir try boka to take it yaramıyor. out before the timer expires. And yeah, that's it. It's basically just a big old boss fight. Typically, these bosses will have several large telegraphed attacks, and they'll also go through phases as PvP'de you hiçbir önemi take yok. down their health. Gear Now, ideally, gear you vs. will gear. eventually want to PvP ne yapacaksın? learn Ben the PvP different sevmiyorum o phases kadar. and telegraph attacks of the boss, so you can know what's coming and when to dodge, especially since Bu arada getting harbiden hit bir with these simleri can kapatmak lazım incapacitate şimdiden. you for some time, which will open you up to taking lots of damage. Now, Kapatıp occasionally açmak there will yerine be direkt some trash kapatmak daha mobs mantıklı. in the area, but for the most part, it is just a time trial boss clear, essentially. And these can be quite tough because there are several restrictions put in place. For one, the game limits the number of times you and your team can revive, along with the consumables that you can use. So really, you do have to try to play carefully, try to avoid damage, and especially try not to die. Like Chaos Dungeons, Guardian Raids should be done twice a day. They reward accessories and other useful items like gems, cards, books, and runes. Most importantly, Kapattım, though, şifremi is that they hatırlamıyorum. drop Oh, no. upgrade materials that are not bound to your character, meaning that you can send them off to Yukarı an alt baktım, ben or açamıyorum. even sell them on the auction house to get some gold, which is primarily what makes doing Guardian Raids so valuable. One of my favorite endgame activities, though, is the tower. This is a Mystical Abon solo ol. challenge activity where you have to basically climb the floors of a tower. These will get progressively harder and grant you better Ben rewards. Place of the So Dead you'll veya start şey out gibi. on floor Okey. one, you're given some Torghast gibi. objective, normally kill groups of enemies or Tower a of specific Shadow'u enemy or grindladık boss, gibi and then if you hissettim. complete Manyak that gibi. within Yaptık. the set time limit, you will grant the reward and then unlock the next floor, so on and so on. So for example, in my most recent run, I entered floor 1. They asked me to destroy a Mr. stone. Clay, çok As a teşekkür 15 reward, I milyarmış got this deck of canımsın. En iyi cards. abonem And sana then I hoş went on to geldin. floor 2, where I had to destroy these hordes of enemies. That it gave me another deck of cards. Floor 3 asked me to defeat a named enemy for the deck of cards. Floor asked me to defeat large groups of enemies, another deck of cards, and then finally on floor 5 I had to defeat a boss, and as a result I got this proficiency. Abi boss'u yendim diyor. Boss şok olmuş, duvara bakıyordu sadece. Boss derken mod check. Baksana boss'a bak. Seçtim arkadaşlar. Gunslinger. Bak bak boss'a bak. Bekliyor böyle. Aa, bu beni dövüyor diye bekliyor. So it basically continues this way. You'll get rewards every time you clear a floor. You'll unlock the next one, and usually that 5th floor is going to give a unique and most of the time more valuable reward. The climb continues, and as you do, it gets more difficult, even requiring higher item levels in order to complete them. But one of the major reasons to run these towers is that it gives you these skill point potions as a reward, and you basically need these extra skill points to max out your skill trees, as just hitting level 50 doesn't cut it. You still need more Boss skill olduğu için points böyle to en iyi max yaratığa out bile the kaldım. abilities Ha, that you're mantıklı. using. The next major type of PvE content you'll be doing Dur, bizimkilerle bir Abyssal konuşalım. dungeons. These are basically just harder end game versions of the types of dungeons that you encounter while leveling up. Now, for each of these activities that we've talked about so far, the Chaos Dungeons, Guardian Raids, Tower, and Abyssal Dungeons, you are doing all of this to collect gear, accessories, currencies, materials, and a plethora of other useful items for character progression. Also, for most of these, as you progress and get higher item level by upgrading your gear, you then Şu unlock anda access
nerede oynayacağımıza karar vermek için bizim Discord'da şey yaptım. Oylama yaptım. 3'e 3 çıktı. Hay sikeyim. Kendi aramızda. Harder versions of those activities, and that process continues. That is basically the ladder that you climb, the gear treadmill in Lost Ark. Other PvE content in the game comes in the form of these world events. These include things like Chaos Gates, Ben seçmedim, ben oy vermedim. Adventure Islands, Ghost Ships, and a variety of other just world activities. Ya Watchers gidip 2 senede oy vermiş ya. Sikeceğim. Throughout the course of any given day. In fact, there's an in-game tracker that's located in the upper left-hand corner of the UI that shows you exactly what events are currently active and what events are coming up. It shows you where the event is located as well as the rewards that they give. So, depending on what type of resources or currencies that you're after, Dostakları sarar mı? Bence sarar ya. Abi şeye bağlı. Nasıl oyun sevdiğine bağlı. Ben mesela Diablo tarzında top-down ARPG çok severim. Yine en sevdiğim oyun türlerinden birisidir. Ben bu oyunu tek de oynasam, 30 kişiyle oynasam hayvan gibi keyif alacağım. Django Mango çok kişi bu arada 38. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Ben bir şey yapıp geliyorum. I also want to briefly touch on the sailing and estate or stronghold systems. So first off, sailing, you unlock this around level 35, roughly halfway through the leveling process. Initially, you just use it to travel to the different continents, but later on and in the end game, there are just a host of other activities and things to do that are associated with sailing. Most of the game's map, in fact, consists of this giant ocean, and that ocean is dotted with various islands all over the place. So you're going to sail around going to these islands, and they basically function as just additional locations to get quests that reward currencies and resources. And then there's also the Stronghold System. This is basically instance player housing. You can add items to it to like decorate the island, so you can set up like a bed and a chair in different locations and stuff like that. There's a cosmetic aspect, but it also serves a functional purpose, letting you unlock various upgrades and forms of progression. This comes from a few different aspects. First, there is Ne varmış ben kaçırdım. That reward currencies and resources. And then there's also the Stronghold System. This is basically instance player housing. You can add items to it to like decorate the island, so you can set up like a bed and a chair in different locations and stuff like that. There's a cosmetic aspect, but it also serves a functional purpose, letting you unlock various upgrades and forms of progression. This comes from a few different aspects. First, there is the laboratory. This is where you get Ben o kadar öğretici kadar oyunu bilmiyorum oğlum. Yıllar önce oynadım ben bunu. The research for this is done here. Things like development of the Benim en sonunda yazı tura atacağım ya. Opening up different regions and cells, building development, unlocking new recipes and blueprints, and a host of other things are all done at the laboratory. And for the most part, these require server için en sonunda yazı tura atacağım ve ona göre gireceğim. Acquiring through gathering. Next is the workshop, and this is essentially the game's crafting system. Here you can make potions, bombs, grenades, capes, and a host of other useful items. For the most part, Türkiye'den hangi server? Türkiye'ye yakın diye bir şey yok abi. Hepsi aynı. Fiziksel lokasyon olarak aynı. BO5 yazı tura. Yıllarca nasıl önemli VPN ha. Quest system. You basically have followers that you acquire, go out and complete these tasks. They will reward you with various resources and items, and you can turn some of the stuff in to get other items in the game. That's really what this game is. A lot of different currencies and items that you're collecting by doing different things. And that more or less does it for this video. A look at some of the basic end game systems in the game. What's really interesting though is that this is really just the tip of the iceberg when it comes to the PvE and the end game. There are a host of other things that you will unlock and gain access to. And as we move through the various tiers and updates in Lost Ark, because remember, this is a game that's already launched in other regions, we're going to start off with the base version. We're going to have access to these core systems that I talked about here in this video, but more and more stuff will be coming out over time, but even more so. Mahmut DMZ çok teşekkür ederim 8. yaşın canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Şu anda şeyim. Getting that higher item level and unlocking higher tiers of stuff. But when it comes to this PvE beginner's guide, that is going to do it for this video. Thank you guys so much for watching. As always, hope you enjoy the content, and I'll see you in the next one. Böyle yani. Oyun çıkıyor. Müzik açayım bari. Oyun birkaç dakikaya çıkıyor.
İnşallah yani. Benim skinimi buldum. Bu benim skinim olmaz ya. Bu Volchos alır bunu. Bunu direkt Volchos alır bu arada. Dalga geçmiyorum. Volchos'un bunu alması yaklaşık 5 saniye falan alır. Volchos. Volchos aldı bile şu anda. Letard Microsoft'tan almadıysam bilemeyeceğim yiğidim. Geldi mi? Allah'ım açtım. Açtım. Açtım, Steam'i açtım. Açtım kapıyı. İndirmelerde gözükmüyor, yalan söylediniz. Aa gözüktü, aman. 70 GB Ampeg SSD. Oh! Bastır. Bastır. Bütün işlemci çekirdeklerini kullan. Bir saniye. Nerede? Details'da mıydı? Yürü ya kulum. Yazılan. Aa, çekirdekleri kullan. Kardeşim sen R9 5900'sün. Yaparsın. Bizim Discord'a gireyim herkese. Oo, Discord zaten doluymuş. Şimdi nerede başlayacağız? Şimdi yine 5'e 5 arkadaşlar. Puan olarak eşit. Direkt eşit ya. Fuck. Kadam mı? Tadayım mı? Tarayayım mı? Kaç dakika kaldı? Nerede yazıyor? Ha 4 dakika kalmış. Bu arada oyunu sildirip sıfırdan indirseydim daha hızlı indirirdim. Yok, daha hızlı indirmezdim. Çok hızlı açıyormuş. Ama Serdar abi daha hızlı indirir. Unpack atmıyorsun. Oyunu silip tekrar indirirsen unpack yapmıyorsun. Direkt indiriyor. Oyun çıktıysa direkt indiriyor. Hızı göremiyoruz. Yo, görüyorsun, sağ üstte yazıyor. Karar veremiyorum. Şu anda çok zor bir karar aşamasındayım. Şimdi oyunun için bu ne? İşte şey yapıyor. Oyun daha çıkmadığı için şifreyi açıyor. Kadan ya, aynen kadan yapalım. Kadan giriyoruz.
Collection time hatası alıyorum ben. Enteresan, ben almıyorum. Ben speedrun yapacağım. Kuş atıyor biliyorum ben. Yayınlanmadı diyenler Steam'i kapatıp Steam'i geri açsın. Önceliği gerçek zamanlıya alırsam bu işlemci kalmaz. Allah'ım nasıl kasıyor, nasıl kasıyor? ...17, 16 speedrun attım. Ben geldim, giriyorum. Kapıyı açtım, giriyorum ben de. Aç kapıyı. Biz giremiyoruz da. Batu'yu kesiyorum o zaman. Ben Serdar abi kesme, sana Discord atacağım. Ay. Sen oynarsın. Endesk Bir atıyorum. dakika. Sen oynarsın abi. Tamam oldu. Alabilir miyim? Bir de doğrulanıyor abi, bir saniye. 111, 114. Sen niye Bu arada indiremiyorsun Serdar abi? Bana Buradaki en tatlısın. tecrübeli dostlar sonuçta benim. Doğrulamıyor ki. Patlıyor, haberi download çıkıyor işte o kısmında. Ha, Steam Biz açıp oraya kapadın geçtik. mı? Bağlantısı Tabii, tabii. uyarısı veriyor sürekli. 13 dakika kaldı benim unziplemeye. Unzip'lemiyor. Biz piçiz. Ben direkt oyun dosyalarını doğruladım, yine veriyor. Ben bu oyun için istifa ettim şimdi. Abi. Abi ben Twitter'dan yazıyorum adamlara şu anda. Ayıp ya. Geri alın. Ayıp ulan. Geri alın Frosty'yi. Bir saate geri çıkacağım. Hemen biraz oynayayım ya. Niye? Ulan bugün için istifa ettin. öyle de yarın istifa ediyorum. Yarın resme çıkıyorum. Telefonu alıp bırakmam lazım. Affet telefon olayı mı? Evet. Tamamlandı diyor. Evet, sonra? Bir saniye, şu an Steam'im çok kasıyor. Ya. de hala Peki abi. başlangıç Oyna diyor. Bizim- Oyna diyor. Oynaya Bizim kanala bakar tıklayamıyorum. mısın? Direkt oynaya bu oyunu- tıklayamıyorum. Steam'i kapatıp açınca düzeliyor o oyna butonu. Tamam, kapatıyorum. Kapattım. Ya nasıl doğruladın herif girdim ya? oyuna. Ya Girdim valla. Abi bu oyunu ben hiç oynamadan nasıl 16.2 saat oynadım gözüküyor. Betasını Steam'de iade oynadım. edemeyeyim diye mi? Betasını oynadım. Oynamadım. Nasıl oynadın ya? Beta'da oynadın. Oynamadım abi. Ben mi daha iyi bileceğim? Hop. lan nasıl açtınız